넘어져도 괜찮아 넘어져도 괜찮아 함께라면 두렵지 않아 Got your back always on the track 멈출 수 없는 beat 에메랄드자 너의 목소리 우리 가슴 속에 Deep inside we feel the soul you show 함께 걷는 이 길 never let it go Open your eyes looking at the light 영원히 빛날 거야 in the night 에메랄드land 하자 흔들림 없이 미래를 향해 We see the vision you made now we're never afraid 꿈을 펼쳐 right now 꿈을 펼쳐 right now 길을 밝혀줄 에메랄드 세상이 우리를 불러 세상이 우리를 불러 멈출 수 없는 이 떨림 Oh 에메랄드 We'll fly forever 에메랄드 넘어져도 괜찮아 넘어져도 괜찮아 함께라면 두렵지 않아 Got your back always on the track 멈출 수 없는 beat 에메랄드 너의 목소리 우리 가슴 속에 Deep inside we feel the soul you show 함께 걷는 이 길 never let it go Open your eyes looking at the light 영원히 빛날 거야 in the night 에메랄드land 하자 흔들림 없이 흔들림 Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora, quien ilumina el camino. MJ, el mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Oh, MJ, volaremos por siempre, volar MJ. No importa si caemos, estando juntos no hay temor. Estamos contigo, seguimos tu rastro, luz imparable. tu voz está en nuestros corazones, en lo profundo sentimos el alma que nos trae. Este camino que recorremos juntos, nunca lo dejes. Abre los ojos, Mira hacia la luz, en la noche por siempre brillará. Embrejucelen, Embrejucelen, volaremos por siempre, con nosotros por siempre. Hola.
volaremos por siempre. Sin vacilar ni un segundo, hacia el futuro con decisión. Vemos la visión que has construido, ya no tenemos ningún temor. Abre tu sueño ahora, justo ahora. Quien ilumina el camino, Embrejocha. El mundo nos está llamando, imparable es esta emoción. Por siempre, hey. Embrejocha, hey. Embrejocha y bella. No importa si caemos, estando juntos no hay temor. Estamos contigo, seguimos tu rastro. Lucy. Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ses gelmiştir tahmin ediyorum. Klasik her yayının başlangıcında bu neydi? Ses yok başlangıcı. Özgün kaç senedir hiç değişmedi bu ya. Ne zaman değiştireceğiz? Ya ne zaman biz büyüyeceğiz onu anlamadım. Hep başa dönüyoruz. Ya gelenekselleştiği için hocam.
Tabii tabii. Tam bir geleneksel şey. Mesela şimdi Süper Chat ayarlamıştım yukarıda. Bak o çalışmıyor. Yayın öncesinde takır takır çalışan şey şimdi çalışmıyor. Artık ne hali varsa görsün. Hepinize merhaba arkadaşlar. İyi pazarlar diliyorum. Saat yine 14.15.2026. Yani artık Mayıs ayındayız Özgün. Biz ne zaman Mayıs'a geldik ya? Bu nasıl bir süratle geçiyor bu zaman böyle? Ne yapacağız bilmiyorum. Gizemciğim hoş geldin sen de canım benim. Nasılsın, iyi misin? Macaristan'da havalar nasıl? Hoş bulduk hocam. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok şükür valla ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz işte. Bir şeyler yapalım. Gene müzik konuşalım. Sohbet edelim istiyorum. O nedenle de bu yayınları yapıyoruz. Bu arada Buyur Özgüncüm bu arada. bu arada tüm annelerin kendini anne hissedenlerinin kendi anne diye tanımlayan herkesin anneler günü kutlu olsun. Harika, harika. Anneler günü kutlu olsun. Ne güzel bir gün. Belki benim hani günler arasında benim için en kıymetli günlerden herhalde ilk ikisinden falan yani. Net. Dünyanın en güzel günlerinden biri. Hepinizin, izleyenlerin anneler gününü büyük bir saygıyla kutluyoruz. Kanalda geçen haftalarda çok güzel bir 23 Nisan videosu girmiştik. Onu mutlaka izleyin. 23 Nisan'da giren İlhan Çınar Hoca'yla öğrencileri kanala konuk olmuşlardı ve şahaneydi. Ben ondan Instagram'a Özgün bir kesit atayım dedim. Ulan videonun kendisi YouTube'da 1500 izlendi. Az önce attığım kesit bir baktım 350 binde. Bu nasıl olabilir abi? Ben hiçbir şey anlamıyorum yani bu nasıl bir algoritma çılgınlığı. Neyse bir gün anlayan olursa bana anlatır. Çok daha keyifli olur. Neyse sıkıntı değil. Önemli olan benim şu hoşuma gidiyor. Yaptığımız içeriklerin bir anlamı var. Ya bunu bir yerde bir şekilde mutlaka insanların karşısına çıkıyor ve takdir görüyor. Önemli olan hani şey dememek gerek. Ya işte bunu yaptık da şöyle oldu da zaten bunu demeyi yaklaşık bir 6-7 sene önce bıraktık hepimiz. Peki chat'teki arkadaşları bir selamlayayım. Ondan sonra Gizem'le Özgün size bırakıyorum bütün cümleleri. Hepiniz hoş geldiniz. Blazers, manifestçiler gelmiş. Cansu, Asteraperam, Mert, Lemon, Dimaş, Mermi Oksijen, Manifest Hilal'e bakar mısınız? İdol izleyelim. World and Music. Bugün artık iyice şu an bakıyorum ki Özgün chat şeye döndü. Yeni çıkan grupların üzerine kurgulanmış bir dünyaya döndü. Tuğba'cığım merhabalar. Tuğba Barış iyiyim teşekkür ederim. Sena selam. İrem selam. Baya da kalabalık ve karışık bir ortam var. Kainat Medya hoş geldin. Azerbaycan'daki arkadaşlarımız buradalar. Herkes hazırsa başlayacağım ya. Begon Veil hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Peki şimdi neler oluyor Özgün? Önce bir şöyle kısaca senden bir dünyada neler yaşanıyor onu bir öğrenelim. Ondan sonra hafif Bu başlayalım. hafta geçtiğimiz hafta konuşulan iki konu var. Birincisi Met Gala'nın yaptığı etki. Dünyanın en büyük moda buluşmalarından biri ve oradaki şarkıcıların giydiği kıyafetler hafta boyunca konuşuldu. Özellikle çok tartışıldı. Aynı zamanda da bugün artık bu akşam 18'de açılış partisiyle birlikte Eurovision haftasına girmiş oluyoruz. Bu salı birinci yarı final, perşembe ikinci yarı final ve cumartesi de birincinin seçileceği büyük final akşamını yaşayacağız hep birlikte. Biz de yayında olacağız. Emre Hoca da yayında olacak. Ha evet bak onu söyleyelim. Çok özür dilerim haklısın Özgün biz patlıdanak başladık. Arkadaşlar 12'si, 14'ü, 16'sı 3 özel canlı yayınımız var. Bakın özel canlı yayınımız var. Bunlar hepsi YouTube'da ilk 15 dakika sonra başlayıp teliften imkansız olduğu için emreöcelen.com'da olacak. Zaten o nedenle bu iş var. O nedenle şimdiden emreöcelen.com'a gelin. Buradan aboneliklerinizi yapın. Ve isterseniz tabii ki bu yayınları izleyebilirsiniz. Buradan gelip canlı yayın sekmesinin içinden şöyle göstereyim size. Buradan hemen gelirsiniz. Ve aşağıda canlı yayın sekmesine gelin. Oradan abone ol butonuna tıkladığınız zaman burada bir sürü abonelik seçenekleri var. Gelin buyurun yayınları beraber izleyelim. Çok da keyifli olacağından eminim. Buyur Özgücüm. Laf sende tekrar. Kestim girdim geldim. Bu haftanın en çok konuşulan, dünyadaki en çok konuşulan konusu Eurovision. Çünkü dünya çapında aynı zamanda dikkat çekmesinin sebebi de bir ay sonra FIFA 2026 Dünya Futbol Şampiyonası yapılacak. Evet. Ve en büyük şu anda tehlikeli durumda olan bu hafta Viyana. Viyana'da o yüzden güvenlik önlemleri çok arttırıldı. Amerika birebir özellikle siber güvenlik konusunda destek olmaya başladı. New York'ta bir özel ekip kuruldu ki burada kazanılan deneyim bir ay sonra Amerika'da, Meksika'da ve Kanada'da da uygulanacak. Evet. O yüzden de şu anda çok yüksek güvenlik önlemleri var. 5 farklı hatta polis kontrolünden sonra alana girebiliyorsunuz. Bu akşam 18'de yapılacak
turkuaz halı yürüyüşü ve açılış partisinde de yüksek güvenlik önlemleri alındı. O yüzden dünya Eurovision'u takip ediyor diyebiliriz. Benim press room'dan aldığım, özellikle çoğu tanıdığım kişi şu anda Eurovision'u basın mensubu olarak takip ediyor. Sayıları çok azalsa da, Evet. çok az olsa da onlardan aldığım bilgiler. Ne acayip. Daha çok TikTok ve Instagram üzerinde canlı yayın açarak kendilerini ifade etmeye çalışıyor şarkıcılar. Aa. Özellikle işte TikTok'a yönelik içerikler üretmeye çalışıyorlar bol bol. Çünkü en büyük puanı buradan geleceğine inanıyorlar. Yani kitle tamamıyla oy vereceğin kitle, televoting oyları alınacak kitlenin TikTok'tan olduğunu düşünüyorlar. Aynı zamanda da provaları tabii bize 30 saniyelik görüntüler yansıtıldı. Basına ve YouTube kanallarına. Ama tabii orada birebir izleyebiliyorlar. Kayıt yasağı var. 3 dakikanın tamamını izleyebiliyorlar sanatçılarının. Şöyle bir eleştiri var. Ne var? Basın mensuplarında da fazla sinematik, sanki bir Marvel filmi izliyor gibi izliyorlar. Hatasız, kusursuz, Spider-Cam'den şeye kadar işte tüm tavan kameraları, alt kameralar falan filan çok kusursuz, fazla sinematik geldi. Çok yani bir festival ya da şey izlemektense sanki bir Coachella'da özel performans izliyoruz gibi dediler. Çok kusursuz işliyormuş her şey. Özellikle milim dakika timeline hesaplanıyormuş. Sanatçının nerede olması gerektiğine kadar. Aynı zamanda da şeyler çok dikkat çekici. Birinci şeylerde provalardan sonra ikinci provaların görüntüleri açıldı. İkinci provalarda da sanatçıların tabii biraz daha alışmış olsalar da vokal olarak bazı konuları daha tam toparlayamayan sanatçılar olduğunu söyleniyor. Ama bazılarının çok profesyonel olduğu söyleniyor. Hatta o çok dikkat çekmiş. Yani arada bir ayrım var. Profesyonel ve amatör ayrımı çok göze batıyormuş vokallerde. Ve çok dikkat çekici bir şey var bu profesyonel konusunda da. İtalya'nın Sal Da Vinci, işte Avustralya'nın temsilcisi Delta Goldren, Sandhit ve Boy George, San Marino'nun temsilcileri. Aynı zamanda Valina Ninja, Estonya'nın temsilcileri daha önce hem dünya sahnelerinde, dünyanın her yerinde konser verdikleri için hem de daha önce Eurovision'da yarıştıkları için elinde kahvelerle çok rahat bir şekilde diğer delegasyon ekipleriyle haşır neşirken çoğu şarkıcının, çoğu işte yarışmacının bir sınav öncesi heyecanı yaşadığı, çok gergin oldukları söyleniyor. Onları rahatlatma görevi de bu profesyonel şarkıcıları söyleniyor. Böyle bir ayrımdan söz ediyorlar Press Center'da. Aynı zamanda da dışarıda yansıyan bir olay oldu. EBU, Avrupa Yayın Birliği, Eurovision'un yapımcısı, Finlandiya'nın canlı keman çalma isteğine onay verdi. O Fakat, çok büyük olay. Onu bir anlatsana. Çok acayip oluyor. Evet, Finlandiya'nın temsilcisi Linda canlı keman çalmak istediğini söyledi. Keman partlarını buna izin verdiler. Fakat İsviçre'den Veronica Fusaro ve Lüksemburg'dan Ave Maria, Veronica Fusaro elektro gitar çalmak istedi. Ave Maria da kendi kemanını çalmak istedi. Buna izin çıkmadı. Kurallar gereği. Burada da tabii bir eşitsizlik, adaletsizlik gündeme geldi. Tamam, Finlandiya'nın canlı müzik çalması iyi ama biz de canlı müzik yapmak istiyoruz. Biraz da Eurovision canlı müziğin de kullanılması gereken bir platform olması lazım diye açıklama yaptılar. Tabii bu çoğu ülkede tepki çekti. Yani canlı müzik görmek istiyoruz artık. Her şeyi böyle televizyon şovuna döndürmeyin gibi yorumlar okudum daha çok. Aynı zamanda da bu sefer backstage'de otellerden aldığım bilgide yarışmacılar kendilerini, çoğu yarışmacı özellikle dans edecek yarışmacılar otellerin salonlarına kapatmışlar. Sanki bir K-pop idolü gibi. Tamamıyla sürekli koreografi çalışıyorlar, sürekli vokal çalışıyorlar ekipleriyle birlikte. Delegasyonu özellikle işte bir idol gibi hazırlanıyorlarmış. Özellikle kostüm detaylarına çok önem veriyorlarmış. Hatta bu akşam 18'de yapılacak şeye de açılış partisine de çok iyi kıyafetler hazırlanmışlar. Diyorlar ki yani bir New York moda haftası, bir Paris moda haftası izler gibi izleyeceğiz bu akşamki açılış partisine diyorlar. Aynı zamanda da Eurovision'dan şunu istemişler. Bizi yakından da çekin, bir cam gibi. Evet. Sanatçıların arasından da çekin.
Biz tamamıyla seyirciyle de iletişim kuruyor ya dönmek istiyoruz. Biz kameraya, seyirciye bakar gibi kameraya bakmak istiyoruz. Aşağı gibi demişler. Yani özellikle de bu hafta daha çok izleyiciyle çok iletişimde olan bir 70'i. Peki. Haydi bakalım. İnşallah artık 3 gün özel yayınlarda bunları böyle uzun detaylı konuşuruz. Aynı zamanda da Türkiye yine yarı finallerde ve finalde oy verebiliyor. Ama bu sefer yarı finalde %100 televoting değil, jüri oyları da devreye girecek yarı yarıya. Ama yine de Türkiye'nin oyları önemli olacak. Hem Peki. finalde hem yarı finallerde. Evet, çok teşekkür ederim Özgüncüm. Şimdi şöyle hemen bakıyorum, bir sürü aldım ama şöyle başlıyorum şimdi arkadaşlar. Bir sürü aldım. Bir kere en çok gönderilenler, şöyle bir bakıyorum. Kendiniz nasıl Fatma Tagiyeva, bir tek benim hatırımı soran sensin ya. Ya sen ne güzelsin. Bak, kendiniz nasılsınız? İyisinizdir inşallah yazmış. Ortalık chat kaynıyor Özgün. İstek şunu yapalım bunu yapalım falan. Bir tek hatırımı soran o var ya. Fatma sen işte bu. Neyse. Sevgili arkadaşlar, İdol izleyeceğiz. Özgüncüm, şu İdol'ün linklerini bir toparlar mısın? Gruplar ne yapmış ne etmiş. Şimdi benim elimde neler var? Önce şunu söyleyeyim. Şu Berlin kaydını göndermişler. Bu kayıt çok eski bir kayıttır. Çok da güzel kayıttır. Benim en sevdiğim şarkılardan biridir. Çok önceden yaptığımı hatırlamaktayım. Önce onunla başlayayım. Şöyle bir ekranı da alayım. Sizler de görün ne olduğunu ekranda. Bunu çok önceden yaptığımı hatırlıyorum. Garun'un da analizi var. Yani o kadar çok yapıldı ki tekrar bilmiyorum. Eminim keyif alırsınız da şu an çok fazla karışık bir ortamda birazcık aslında diğerlerini öne almak istiyorum açıkçası. Çok teşekkür ederim Beste Açık Göz, sağ ol. Şimdi bir manifest aldım. İyi mi? Normalde biliyorsunuz. Şimdi geçen haftalarda ben böyle başlayayım ağırdan Özgüncüm. Sen de bir yandan şeye başla. Gizemcim, ağır başlıyorum ben de o zaman. Şöyle minik hep beraber hem sohbet edelim hem de işe başlayalım. hocam. Süpersin. Şimdi geçen haftalarda biliyorsunuz bir yayın yaptık. Geçen yayında daha doğrusu Berika ve Nick Binler'i inceledik. Daha doğrusu canlı performansını inceledik. Fakat şöyle bir kaos ortaya çıkmış. Asıl benim anlamadığım kaos o. Ya ben Berika'nın canlı performansını izledim akustikhanedeki ve incelediğim şey de oydu. Ama altına gelen yorumların hepsi sen işte bunu incelemişsin de bu kız canlı söylüyor mu falan gibi. Ya kız zaten çıkan bir şarkıcı değil ki. Zaten bunlar yapay zeka ile müzik yapan bir grup. Ya grup da değil yani, kendisi yapıyor işte, geldi burada anlattı. Yani o kadar net ki canlı yapay zeka ile yapıldığı. Sonrasında benim hiç o videoda hiç bahsetmediğim başka bir şey ortaya çıkmış. Belki videonun kapağından dolayı olabilir. Çünkü o dönemde ben o videoyu girerken bile gecesinde ya şöyle bir tartışma olduğunu hiç bilmiyordum açıkçası. İşte çıkmışlar Saygı'ya. Yani Saygı'da bunu canlı söylememişler. Yapay zeka. Ben böyle bir tartışma olacağını bile düşünmedim. Bana çok komik gelmişti çünkü baştan beri. Çünkü zaten yapay zeka ile yapılmış bir şeydi. Yani de oradaydı. Yani Saygı gecesinde yapılan şey de yapay zekaydı. Ben bunu hiç konuşmadığım için sen bunu nasıl konuşmazsın diye falan diyorum. Ben bunu düşünmedim bile, böyle bir şey tartışma yaratacağını Özgün. O kadar garip geliyor ki mesela bu bana baştan beri. Ya çünkü zaten böyle bir iddiaları yok. Ha varsa ayrı mesele, onu bilmem. O başka bir hikaye, beni ilgilendirmez o zaten. Ben burada duyduğumun analizini yaparım. Bir sesin yeteneği neyse onunla ilgili şeyler söylerim. Yani bu kadar geniş yorumlar yaptığım bir şey yok. Biz o yayında yapay zekayı konuştuk. Nereye gidebileceğini konuştuk. Herkesin bakış açısını konuştuk. Bu kadar. Yayına gelen arkadaşlar da bundan bahsettiler. Yani bunun ötesinde bir şey yapmadığımız halde çok başka bir şeye dönüşmesi beni çok şaşırttı. Yani böyle bir iddiaları varsa onları ilgilendirir ama o Saygı gecesindeki performanslar tamamen yapay zeka performansı. Tabii ki şunu da bir yerde tutuyorum Özgün. Yeni yapay zeka, Suno'daki yapay zekada kendi sesini işliyorsun artık. Yani o eskiden bastım prompta kendi yapıyor değil. Kendi sesini de katıyorsun. Sana özgün bir profil oluşturuyorsun kendi sesinin içinde olduğu. O olabildiği kadar bunu yakalıyor. Yani belki bunu bu şekilde yaptılar. Ama işte belli oranda tamamen Berika'nın yorumuydu. Ve o yorumu içinde onlar dediler ki ya bu bizim yorumumuz. Ama çıkan ses onun sesi mi? Hayır, bence değil. Ama yorum onun yorumu. Böyle bir kaotik bir şeyden geçildi ve bunun ahlakı, etiği tartışıldı falan. Yani bir haftanın nasıl geçtiği çok acayip bir haftaydı ya. Gerçekten saçma sapan bir haftaydı ama yani. Bence büyütülmemesi gereken bir haftaydı. Ama büyüdü. Tamam, okey. Her ne olursa olsun benim fikrim de aslında izleyicinin fikrinden hiçbir zaman farklı değildi yani. Oradaki şeyin gerçek olduğunu hiç düşünmedim yani, zaten gerçek değil.
Sonuçta bunun ötesinde şimdi manifeste baktığımız zaman, çünkü o zaman şöyle bir şey çıktı Özgün. Bunu neden anlatıyorum onu söyleyeceğim. Dediler ki ya sen zaten hani canlı olmayan sesi oturup incelemiyorsun. Hani diyorsun ki canlı ses olmayınca nasıl olur? Tamam. Ya oradaki benim izlediğim performans akustikhane performansı. Doğru mu? Ben Nick Binler'in şeyini incelemedim yani yapay zeka ses analizini yapmadım. Sadece izlemiştim birazcık. Şimdi burada da hani manifestin videosu önümde açık. Neden açtığımı anlatacağım size. Bir, ben daha önce biliyorsunuz ya Özgün kimle konuşsam şunu düşünüyor ya. Çok acayip bir şey bu da. Manifestle ilgili dedikleri hocam çok gömüyorsun kızları ya diyorlar. Bak yemin ediyorum sana ve bunu hani ben geçen mesela bir röportaj yaptım. Röportajı yaptığımız arkadaşımız yani 30'lu yaşlara yakın. 20'li yaşların sonunda. Dedi ki hocam ya ne istiyorsun bu kızlardan? Dedim ki benim bir şey istediğim yok. Ben böyle bir şeye dönüşmesi çok acayip geldi bana mesela Özgün. Yani öyle bir şey de yok. Yani öyle bir durum da yok. Ben bugüne kadar bu gruplarla alakalı, yaptıkları şeylerle alakalı mesela Manifest'in canlı performanslarını oturup izlemedim bile çok fazla. Genelde başlangıç aşamasındaki Big Five dönemlerindeki ses analizlerini yaptım. Üstüne bir Kenan Doğulu konserindeki bir kere yaptım. Orada Kenan Doğulu işte geçmişte ne yapmış, bugün ne yapıyor? Hani geçmişteki hepsi grubuyla kıyasladım. Ses olarak burada Gülçin'in sesi bence çok acayip bir ses. Belki o grup için bile çok acayip bir ses. Sadece bunlarla ilgili yorum yaptım. Ya bu birini yapmak değil ki yani. Geçen de işin ilginç tarafı şu ki yeni şarkı çıktı. Ajda Pekkan'la bir feat yapmış Manifest. Bu arada Manifest'in Ajda Pekkan'la bir konserde söylediği şey. Bakın onların hiçbir analizini bile yapmadım ben yani. Gönderilmesine rağmen. Dedim ki yani tamam okey yani. Olabilir de ben sürekli bunu yapmak zorunda değilim diye hiç girmedim. Bu parçayı dinledim. Ve bu parça çok güzel olmuş Özgün. Yani olayın sonuna gelene kadar kendimi anlatmak zorunda olmak da çok komik benim için. Gerçekten öyle ama hani şarkı çok güzel olmuş. Altyapı çok güzel olmuş. Kızların okumaları da güzel olmuş. Ha içinde ne kadar düzeltme vardır, stüdyo performansı baştan sona. Canlıda nasıl okurlar bunları hiç tartışmıyorum. Ama bu parça güzel olmuş abi. Altyapısı da güzel olmuş. Ya eğlenceli bir klasik. Bana şu girişi mesela şeyi anımsatıyor bak. Şu var ya meşhur. Şu efsane parçanın introsunun tadı var bunda. Ya olabilir. Bir şeylere benziyor olabilir. Sonuçta bir grup ne yapıyorlar? O grubu bir şekilde böyle bir yere oturtmak için dünyadaki örneklerinin soundlarını dinleyip onların da bir şeylerine yerleştiriyorlar. Buna saygı duyuyor muyum? Bilmiyorum. Onu izleyici aslında kararını söyler. Ya bazıları çok seviyor, bazıları ben bunu sevmiyorum diyebilir. Chat'te de yazıyorlar şu anda mesela. Bazıları hiç beğenmiyor, bazıları çok seviyor. Bu arada kalmış bir şey açıkçası. Onu benim yorumum ne dersiniz? Ben de çok hoşlanıyor değilim yani bir şeylere benzemesinden. Ama çok gençlere hitap eden bir grup. Hatta bence şu gençlerin de öncesine hitap eden bir grup. Ama bu yapılan şey güzel olmuş. Şimdi buna da bir şey diyemem. Ya burada kaydedilen kızların vokalleri de güzel olmuş. Bakın kızların canlı performansları bahsetmiyorum şu anda. Şu an bunu izliyorsam, nasıl Sagopa Kajmer'in daha önce kliplerini izlediysem aynı şeyi düşünüyorum. Stüdyo kaydında daha iyi kaydedilmiş bugünkülere göre. Benim çünkü Manifest grubunda en büyük rahatsızlığım ne biliyor musun Özgün? Prozodi. Çoğunda prozodiye dikkat edilmiyor çünkü. Çok acayip kaydığı şeyler var. B, V gibi böyle şeyler bazen onları yakalarsam söylerim size. Bu girişte Ajda Pekkan'ın sesi değil mi? Şu ilk başta Manifest. Şurası. Bu mesela. Ya bir sürpriz. Gidelim. Mesela girişler. Keşke girişler olsa. Durdu dondu. Yayın mı akmıyor şu anda acaba? Biraz daha geri alayım bakayım. O bayağı dondu bu ya. Ha şimdi geldi. Bir ritim çok hoş olmuş ya. Ya bütün klip boyunca da kızlar çok hoş gözüküyorlar. Kesin bence klibin rengi falan çok güzel yani. Tabii bir sürü harmoniler var, iç içe bir sürü sesler giydirilmiş, çok hoş. Yani bu mesela benim bizim yaptığımız için de en azından stüdyo anlamında başarılı bir iş.
Ve bir de iyi kötü sesler ayrılmış Özgün. Belki de en şeylerden hani bu kimin sesi bu kimin sesi diye anlamıyordum açıkçası daha önceki yaptığım analizlerde. Manifestle ilgili en büyük sorun oydu. İç içe getirilmiş, çok fazla vokal giydirilmişti. Bu sefer daha solist bırakılmış çoğu. Hala nazal okumalar, şeyler bunlar var. Daha böyle nasıl diyeyim daha konservatif okumalar. Yani hacimli okumalar bizim çok sevdiğimiz yıllardır övdüğümüz o hacimli okumalar yerine daha küçük okumalar var. Mesela bu buradaki back'lerin harmonileri çok hoş. Bunlar gerçek mi yapıldı onu bilmem. Çünkü artık bir sürü harmonizer var stüdyoda kullanılan. Onlar zaten pek çoğunu kendisi yapabiliyor. Yani artık ya aslında benim ilginç geçen bir şey daha söyleyeceğim Özgün. Şu konuda çok doğru düşündüğünü düşünmüyorum müzik dünyasının. Ya yıllardır zaten bizim elimizde teknolojiyle ilgili binlerce şey vardı ya. Binlerce şey vardı yani. Stüdyoda düzeltmeler, harmoniz ya onun için ayrı deck çıkarılırdı. Ya sen bir ses verirsin 4 ses falan verirdi o. Ya bunları hep kullandık biz yani. Bunlar zaten analog şeyler değillerdi ki yani. Biz hep zaten yapay zeka benzeri teknolojiyi sürekli prodüksiyonda kullandık. Hani bugün yapılan şeyle arasında ne fark var? Tartışılır. Bence en büyük sorunlardan biri, kimse beni yanlış anlamasın, bunun herkesin eline geçmesi. Birilerinin yani sadece belli kişilerin elinde olduğu zaman bu bir güç temsil ediyordu. Ama bu herkes kullanılınca Özgün ne oluyor bu sefer? Nasıl olur bu diye isyan ediyorlar. Biz ne yapacağız şimdi diyorlar. Dünya değişiyor. Dünya değişiyor yapacak bir şey yok. İyi müzik yapan herkes ayakta kalıyor abi. Çok kızacaklar bana gene. Bayağı kızsınlar ama bunlar benim yıllardır söylediğim şeyler. İlk defa bugün söylemiyorum. İyi yapılan, tür ayırmaksızın her şarkı ve her müzik dinlenir abi. Bu kadar. Şu vardır ya genel. Ya şu Türk insanı bu müzikten anlamıyor. Şu insan bundan anlamıyor. Bu tür insan bundan anlamıyor falan da öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Öyle olsa mesela Şebnem Ferah'ın o çok sert parçaları otobüslerde çalmaz abi. Ve gelen insanlar lütfen kapatır mısın şunu der. Diyorlar mı? Mesele bu. Güzel bir şey yapıyorsan dinleniyorsun abi. Ne tür yaparsan yap. Güzel yapacaksın. Burada teknolojiyi ister kullan, ister kullanma. Ne yaparsan yap. Yani önce becerin olacak ya. Bence eşitlik güzel bir şey Özgün ve ben üretime çok daha katkıda bulunacağını inanıyorum. Daha güzel şarkılara meyledeceğine inanıyorum. Bayağı uykuda olan bir müzik dünyasından bahsediyoruz bence. Yani son 10 senede hani çıkan hitlere bir baktığın zaman çok fazla olduğunu düşünmüyorum ben. Geçmiş 90'lara göre. Ya bu ne kadar donuyor bugün ya. Niye böyle bir yavaşlık var? Biraz düşüreyim hızını ben bunu ya. Belki ondandır. Buyur Özgüncüm bu donuyor zaten söyle. Yani sinematik olarak bakarsak da Mali Ergen inanılmaz bir klip çekmiş. Evet o. Hakikaten şimdi onu da övmek Ama lazım. ben burayı biliyorum ya bu Eminönü'ndeki yer değil mi? Han ve tarihi hanın içi bu. Ya görüntüler, ışık, gradyenler hepsi. Evet. Parçanın tabii en güzel yerlerinden biri veya en bence ilginç yerlerinden biri. Bu kısım. Ajda Pekkan'ın girdiği kısım. Ona da küçük bir şeyler söyleyeyim. Ya parça burada çok duruyor ya. Ya şu akış var ya. Ritim çok güzel. Hayır kızmayacağım ama. Şey var ya Özgün. Eskiden şöyle bir şey olurdu. Mesela atıyorum. İsim ver. Mesela. Basit bir örnek veriyorum. Şey çıkmıştı hatırlıyor musun Özgün? Bir tane o 20-30 tane rapçinin bir arada söylediği neydi? Susamam projesi. Susamam, Örnek evet. veriyorum. Al Susamam'ı da vermeyeyim örnek. Bu sefer başka bir şeye çekerler. Örnek vereyim. Masaka'nın mesela yaptığı katliam projeleri hatırlıyor musun? Rap. Bir sürü rapçi vardı. Seyirci şöyle bir şey yapıyordu. Çok ilginç. Mesela orada 10-13 tane rapçi oluyordu içinde. İşte Anıl Piyancılar falan böyle hep böyle baba bir kadro. Sevmediği biri varsa izleyici tamamen bu arada. Atıyorum onları çıkarıyordu. Diyordu ki şunsuz, bunsuz, şunsuz versiyon. Ve internete atıyordu bunu. Hatırlıyor musunuz onları? Ya biz onlara çok gülüyorduk aramızda. Ya bu mesela parçanın bu kısmı. Bakın. Buraya kadar parça öyle bir akıyor ki 2.27'ye kadar. Tempo çok güzel. O Beyoncé'nin o tadı hissediyorsun. Burada parça tamamen değişiyor. Ya böyle bir ritmi bir anda diye giden ritim çok yavaşlıyor. Biraz tabii Ajda Hanım'ın sound'una doğru yaklaşmaya çalışıyorlar. Yani
şeyi eleştirmek istemiyorum. Hani böyle aranjör böyle yapmış, şöyle yapsa, öyle bir fikrim de yok. Yani daha iyi onun bir fikir vermiyorum. Sadece benim dinleyici gözüyle bakıyorum. Yani mesela biz de dinliyoruz yani. O şeyde sanki düşüyor parça. Mesela bu başka bir şey oluyor parça açıkçası. Sonra bir yerden topluyorlar, giriyorlar ama. Ama bağlantı, son bağlantı çok güzel bu arada. Ya tabii bir de şu, aslında şu görselde ilginç ya Özgün. Yani 20 yaşlarında çocuklar. Ya. Önünde Ajda Pekkan oturuyor. Hani şu anlamda çok bence güzel bir şey. İyi, nereden bakarsanız bak. Ya sonuçta Ajda Pekkan Türk müziğine, Türk pop müziğine kaç sene hizmet etti yani. Hala müzik yapıyor, hala konser veriyor, hala biletleri sold out satıyor. Ve genç bir grupla bir aradalar. Ya bakıyorum mesela Özgün Melisa izledi. Dedi ki mesela, dedim ki yani işte nasıl sence? Ya daha sonra hemen sabah izliyordu. Ya güzel bence dedi. Hoş dedi ama dedi hani değişik olmuş falan dedi. Böyle yani olumlu böyle arada bir şeyde kaldı. Ya biliyor musun dedim Ajda Hanım işte ya epey yaşı da falan filan. Çok genç duruyor ya falan. Ya 81 yaşında. Ya evet ama hani o nasıl çok daha genç duruyor diye. Bu ilginç bir durum hakikaten yani gerçekten. Ya müzik dünyası içinde belki üzerine çok konuşulacak. Çok tezler yazılacak. Ya bu mesela bence çok yazılması gerekiyor zaten de çok az konuşuluyor yapılan şeyler. Bağlantı çok güzel buradan. Çok güzel bir bağlantıyla kurulmuş. Geliyor. Ama buradaki bu Hicaz döngü ondan önceki o farklı melodik yapıyla ne kadar örtüşüyor o da tartışılır. Ya ben bu geçişi her ne kadar projeyi beğensem de sevemedim abi. Bir düşüklük var. Ajda Hanım'ın burada vokali de böyle birazcık böyle yorgun kalmış. Biraz yorgun gibi gözüküyor. Bayağı soloya düşmüş. Belki sound'un içinde vokallerle giydirilse daha mı iyi olurdu emin değilim. Ama bu proje yani şu şarkı bence birçok Manifest şarkısına göre çok daha iyi. Ne? Mesela bakın prozodilere. Tam olarak sözler oturuyor. Yeterince affedişimden kaybettim. Ya konuşma dilinde. Fazla bile sabrettim. Yani burada bu parçada bu arada Hilal bayağı öne çıkmış. Ses rengi çok daha farklı duyulmuş stüdyo kaydında. Yani bu bayağı solist karakteri. Gene prozodi yakalıyorum. İyi ki bırakmadım peşimi. Tam buralar mesela. Tam. Yani prozodi cuk oturmuş. Bundan önceki birkaç parçada ciddi sorunlar vardı. Bu kadar. Peki. Fikrim bu. Okey miyiz? Evet. Şimdi geçelim ikinci aşamaya. Bu nedir Özgün? Şimdi linklerimiz neler? Video Lavuz'a bakalım. Geçen hafta ortalığı yıkan. A grubumuz var hocam. BTS'ten Dynamite söylüyor 3 grupta. A grubumuz mu var? Dur bakayım. Nerede abi linkler? Ben nereye bakıyorum? Pardon, çok pardon. Bir saniye yakalayalım şuradan. Evet. Sen linkleri atmışsın. Şimdi şu A grubu. Evet. Parça ne bu arada? BTS'ten Dynamite. Wow. Çok iddialı. Dynamite. Evet. BTS Dynamite. Gizem sen izlemiş miydin bunu hiç daha önce? Hocam izlemedim. Hı? Burada televizyon pek yok. Ben de ders çalışmaktan şu sıralar. Macaristan dünyası acayip. Peki. Haydi bakalım. Bunlardan şu genç şarkıcıları öne alalım bugün. Ondan sonra Bu arada devam hocam, edeceğiz. Buyur Özgürcüğüm. Pembe saçlı gördüğümüz Görkem bu grupta A grubunda kendi isteğiyle yarışmadan ayrılmak istediğini beyan etti. Tabi ayrıldım bilmiyorum ama yani önceden bir vurgulayayım dedim. Evet. Peki bir saniye. Şimdi Görkem en soldaki mi şu anda? Pembe saçlı olan. Bilmiyorum. Buradan göremiyorum şu an. En soldaki mi ortadaki mi? Ortada hocam Yusuf'in Görkem rock söyleyen değil miydi? Solunda. Rock söyleyen. Ya değil mi? ayrıldı diyorlar. Ya rock söyleyendi değil mi Görkem? Öyle hatırlıyorum. Chat'e soruyorum şimdi. Evet diyorlar. Tamam peki okey. Ya şu bu canlı mı bu da? Canlı çekilmiş hocam. Canlı çekilmiş. Orada ama buraya bu stüdyo kayıt verilmiş.
Anladım. Daha önce yaptıkları gibi. Benim ideal bulduğum bir şey bu daha ayrıca. Daha keyifli. Şu an canlı söylemiyorlar ama daha önce söylemişler diyoruz. Bakalım anlarız zaten. Shoes on, get up in the morning, cup of meal, let's rock and roll. King Kong, kick the drum, rock along like a rolling stone. Evet, Görkem'in stili farklı ya. Yani şimdi ya o kadar belli bir tarzı var ki. Ya gerçekten hani şimdi girişine girelim. Mesela Yusuf'e bakın. Yusuf girsin parçaya. So watch me breathe the fire, set tonight light. Mesela bu kayıt biraz kesip biçilmiş bu arada. Birazcık toparlanmış gözüküyor da. Ama ses rengi kumaşıyla baktığınız zaman parçaya daha fazla sanki öyle. Biraz R&B tarzı çok uygun. Ama Görkem girdiği zaman parçayı aslında bayağı eğip büküp esnetiyor. Bakın. Shoes on, get up in the morning, cup of meal, let's rock and roll. Efendim Özgün. Bu arada hocam half playback diye düzeltiyorlar. Evet, biliyorum. Stüdyo demiş half playback. Yo, zaten stüdyo yani half playback'ten kastımız ne şu anda? Bu canlı değil canım. Sıfır ihtimal. Bu daha önceden çekilmiş bence. Let's rock and roll. Hiç böyle canlı okumuyor. Half playback yani alttan geliyor diyorsun biraz. Peki tamam. Kabul edelim. Okey. Meal, let's rock and roll. Yani arkadan da okuyor, oradan da geliyor. Ya çok önemli değil aslında benim için. Ya. Tarzlara bakacağım çünkü zaten. Şu anda ses analizi yapmaya çalışıyorum ama gerçekten şu an okudukları bir şey yok. Onu biliyoruz zaten. Önceden okudukları üzerinden ve tarz uyumlarını sadece inceleyebiliyorum. King Kong, kick the drum, rock along like a rolling stone. Ama dediğim gibi bu mesela bu tarz bu şeyin içinde değil. Görkem bayağı alıyor parçayı. Bu benim tarzım, bu benim kişiliğim, benim müziğim diyor. Bu tartışılır işte yani. Acaba o grubun söylediği gibi mi olması gerekiyor? Yoksa kendi istediği gibi olması gerekiyor. Bu çocuk bu kadar zorbalığı hak etmedi diyorlar. Bilmiyorum. Hocalar duyuyormuş, bize stüdyo kaydı geliyor. Tamam, anladım. Tamam. Orada half playback'te onlar onu duyuyorlar. Bize hiç gelmiyor. O da bir değişik bir durum. Sing song, fun and walking on, jump up to the top of brown. Yani renk olarak Yusuf'le mesela şu anki okuyan çocuğun sesi daha uygun bir parçaya. Ding dong, call me on my phone, I sleep and I came up in. Ama tartışılır bu yani. Ben sonuçta şunu bakarken ilginç bir şey çekerim. Belki ileride bu tarz müzik yapmayacağım. Belki Görkem'e ihtiyacım var. Benim daha agresif mesela. Geçen kim söylemişti ya? Ayşenur'la konuşmuştuk değil mi Özgün? Bugün yok ama. Mesela dedi şeyin seçmelerinde, Stray Kids'in seçmelerinde ne oluyor abi? Felix gidiyor. Yok Felix diye biri. Atıyorlar gruptan. Sonra tekrar Felix geliyor. Felix abi grubun şeyi gibi şu anda. Yıldızı gibi. Ama Felix'in karakteri de grubun dışında. Aslında. İlginç. Ya belki ileride kullanılabilecek renkler çünkü bunlar yani. Bu kadar kesin yargılar ne kadar doğru tartışılır her zaman. I sleep and I came up in punk. Yeah, this is get it. Ya ama çocuklar sahneye iyice alışmaya başlamışlar Özgün, onu da söyleyeyim. Yani ilk performanslarında donukluğundan çok artık daha rahatlar. Yani gelişiyorlar. Bir de burada hocam geçen performansta daha Dracula'da kulaklık mikrofonu vardı. Evet. Burada ellerine mikrofon almışlar. Dünkü yayında söylüyorlar. Elimizi pudraladığımız halde kayıyordu. Aha. Yani biz hem dansa hem şarkıya bir de mikrofonun düşmemesine odaklandık. Büyük bir challenge. Ona artık başka bir hikaye. Ama tabii ki haklısın. Chain like money. Disco overload, I'm entertained, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's Böyle ilginç. Yani ilginç. in the stars tonight. So watch me break the heart. Ya ama bir şey diyeyim ya. Ben Görkem'i beğendim ya performansında. Yani bayağı kendi karakteriyle şarkı söylüyor bir hava var yani. Tutukluğu da gitmiş yani. Parça da daha iyi parça bu arada. Geçen haftaki parçaya göre. Yani ortalama kayıt. Ya böyle biraz sönük kalmış. Geçen haftanın 1 numarası benim için. Evet. Bu hem dansı çok iyi. Hem okuyuşu hiç fena değil. Yani evet.
bana biraz böyle kötü değil hiçbiri. Gayet iyiler. Bu parça daha uymuş hepsine. Ama şimdi bu kadar şeyler yaklaşmaya başlayınca o zaman böyle daha farklı şeyler aramaya başlıyorsun artık. Dans, beceri, okuma, artikülasyon, söyleme gücü, hakimiyet falan ortaya çıkıyor. Bu sefer de vokalleri seçmeye başlarız. Yani herhalde o zaman Cihan birazcık daha bunda bir tık geri kalmaya başlıyor. Sololar. Bunları geçebilir miyim? Dans çünkü bunlar. Tekrar dönüyor. Uyumları falan çok iyi ya. Evet, daha önceden izlemiştim. Hiç fena değil zaten. Ama sert okuyor. Vay ya, Yusuf alıyor götürüyor Özgün ya. Acayip bir vokal yani gerçekten. Hani uyumlu. Girdiği müziğin içine bir şekilde o kaba sığıyor. Hemen onun kıvamına girip işini yapıyor ve okuyuşu o kadar net ki. Yani net. Hiç böyle hani zayıf mı okuyor, küçük düşük mü yüksek mi demiyorsun. Bu. Bitti. Temiz. Yani güzel bir tenor gerçekten. Yani bu arada grubun enerjisi kusursuz başarılı. Çok çok iyi. Abi süper olmuş bu ya. Bu kayıt gayet güzel bir kayıt bu arada. Performansları, enerjileri nasıl olmuş da buradan Görkem elenmiş onu anlamadım mesela. Yani ne olabilir mesela elenmesi için? Hani bir kavga mı etti, bir şey mi oldu, ne oldu anlamadım. Bilmiyorum, chat'e bakıyorum, varsa bir şey söyleyin. Kendi bıraktı. Allah Allah. Elenmedi hocam, kendi ayrıldı diyor. Kendisi çıkmak istedi. Garip. Sinan Bey'i alacağım. Şu önce bir gençlerin arzularından bir sıyrılalım. Bir atlayalım. İkinci gruba geçiyorum. Tamam, o tür diğer konuları geçiyorum şu anda ben. Sadece gördüklerimi söyleyeyim. Dynamite Idol House Performance B. Şöyle bir daha başlayalım. Bugün çok donuyor ya. Neden böyle donuyor bilmiyorum yani. Ya çok oturuyor gibi değil. Bak, bu daha önce defalarca izlemiştim. Şu an okuyan genç arkadaşımızın adını bir türlü çıkaramıyorum. Kusura bakmasın ne olursun. Özgür, sen biliyorsan bana söyler misin veya chat'tekiler de yazarlarsa çok çok sevinirim. İsmi neydi Özgün ya? Arda Soydoğan. Çok teşekkür ederim. Baştan beri bana bir türlü sesler böyle oturduğunu düşündürmüyor yani. Hiç böyle seslere tam oturup, entonasyona şöyle tam oturup ben buradayım demiyor. Yani. Hep böyle bir geride, hep tam sesler ve kırılacak bir şey var yani. O da bir zaman içinde o kırılganlık böyle gümbür gümbür söylenmesi gereken parçalarda. Bence gümbür gümbür söylenmesi gerekiyor. Çünkü şarkının tavrı sürekli kendini gösteren şarkı bunlar. Birazcık şey kalıyor. Arada kalıyor. Tekrar başlayayım bakın. Dance the night. Böyle kirlete. Peki. Kaç tane vokal var burada ya? King Kong, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking on, jump up to the top of the wrong. Ha, güzel. Bayağı Bruno Mars olmuş ya. Öyle değil mi? Evi yaşı çok genç. Evet, Arda'nın yaşı çok genç. Onu daha önce de söyledim. Daha zamana ihtiyacı var ama hani şu an tekniği de tam gelişmemiş ama ya inanılmaz. İnanılmaz ya. Bir Bruno Mars sahnede Özgün. Ne yapacağız bilmiyorum. Her gruba lazım. İnanılmaz. Ding dong, got me on my phone, I see and I get my ping pong. Hiç fena değil. Bence çok güzel. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this bitch you chill like money. Ya güzel. Gayet güzel vokaller. Bunların geneli daha iyi kafa sesi kullanan bir grup mesela. Toplamında kafa sesleri güzel, şık, tatlı duyulduğu için parça biraz daha softlaşmış ama böyle bir o Justin Timberlake tadı gelmeye başlamış. Daha parça akıyor sanki. Yani kafa sesiyle giriyor, kafa sesiyle gidiyor hepsi. Eğlenceli.
Ay koptum ya Özgün valla inanılmaz. Bildiğim Bruno Mars yani. Çok iyi. Trying to cry, whoever wanna come along. Word up, talk to talk, just move like we're off the wall. Yani dansla senkron, ağız senkronları falan oturmayınca bir böyle bayağı yani şey gibi. Hani benim eleştirdiğim atıyorum Manifest'in hani söylerken Kenan Doğulu konserinde mikrofon burada ya. Şurada falan da şarkı söylüyor. Onun gibi baksanıza. Ya playback yaparken de biraz usta olmak lazım. Abi ben bir şey diyeyim mi Özgür? Mesela ilk şeyde mesela ATV'de programa çağrılmıştım. Hayatımda playback yapmamışım abi. Ben bilmem playback. Hayatımda yapmamışım. Ben alırım gitarımı şarkı söylerim yani. Dediler ki işte canlı okumayacaksınız. Ne yapacağım dedim. Playback okuyacaksın dedim. Ben playback davranmayı bile bilmiyorum. Nasıl davranacağım? Geçtim evde Özgün. Büyük bir aynam vardı. Öğrencilerime çan çalıştırdım. Önüne geçtim. Açtım parçamı. Bayağı böyle elime mikrofonu aldım. Şu şekilde. Bayağı aldım. Ha 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 dynamite. Bayağı çalıştım. Bayağı çalıştım yani. Sürekli hareketlerime baktım. Ya şu elim yamuk mu duruyor? Çok mu tutuk duruyorum? Ağzım senkronlarla bozuk kalmasın. Abi çünkü ekrana görüntü vereceğim ya. Saçma sapan olmayayım diye hiç bilmediğim bir şeye oturup çalıştım. Yani bu da çalışılması gereken bir şey. Playback'i de çalışacaksın abi. Yoksa o da kötü bir görüntü verir. Bak şimdi. İzleyin şimdi. Bak. Haydi görüşmek üzere. Bak reisi görüyorsun yani. Direkt suratına bakıyor bir de. Ya inanılmaz iyi sahne kullanıyor. Ladies and gentlemen, I got a medicine so you should keep your eyes on the ball. Oo bayağı iyi olmuş ha. Genelde ben vokalini isimlerini bilmiyorum özür dilerim. Biraz daha şey buluyordum, zayıf buluyordum ama parçaya çok yakışmış. Daha net yani yaptığı şey. Başlıyor. Eurovision performansları. Geçiyorum dansları. Darılmayın bana. Bol kafa sesi. Hepsinde aynı olunca dediğim gibi çok güzel bir uyum olmuş. En azından kafa sesi kardeşliği. Kafa sesi kardeşliği güzelmiş Özgüncüm. Bu yayının adı bu olsun mu? Kafa sesi kardeşliği diyoruz buna. Lütfen not alalım. Haydi Bruno! Bu parça bu arada yıkılıyor be. Ayşenur'a selam buradan. Gizo sen seversin bu parçayı kesin. Çok güzel parça gerçekten Dynamite. Sevmez miyim hocam? Bütün ritimli şarkıları bana sorabilirsiniz. Çok iyi bilirim. Nefis, 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 nefis. Ben bu grubun tabii performansını daha çok beğendim. Gerçekten çok daha iyiler. Yani ne iyi biliyor musunuz? Hiçbiri aslında böyle taş gibi şarkı söylemiyor. Yani sert sert sesler falan yok. Ama çok güzel bir uyum var. Abi bu çok önemli bir şey. Grup çünkü bu. Solistler değiller şu anda. Bir araya geldiğinde bir enerji çıkıyorsa o çok daha güçlü oluyor. Bir önceki gruba göre topluluk enerjileri çok ilginç şekilde. Yani kimyaları daha iyi tutmuş. İlginç. Öbür grubun da enerjisi kötü değildi ama güzeldi. Bunda bir farklı bir enerji ortaya çıkmış. Tebrik ediyorum. Harikulade. Başka ne var? Bir tane daha var değil mi bugün performans? Evet, C grubu da var hocam. Geçen hafta neydi o 4 grup ya? Yap bitmedi artık. Evet şimdi ikinci C grubuna geçelim. Bakalım burada neler yaşandı. Heyecan kasırgası. Aa güzel. Çok iyi vokal bu çocuk ya. İsmi neydi? Yanlış söylemeyeyim diye. Hani girerim yanlış bir şey olur da. Test edeyim sizden öyle gireceğim ismini. Efeşan tabii değil mi? Bayağı iyi vokal çocuk ya. Hani net Özgün ben buradayım. Evet. Sakin olun. Bu işi hallederiz. Tam böyle yani. Osimhen yani. Net yani. 18 yaşında ama çok acayip bir yeteneği var. Ya kafa sesinden tam sese geçiş, göğüs rengine geçişi o kadar güzel yapıyor ki doğal yapıyor ama yani. Bak. Tam burada nasıl geçiyor görüyorsunuz değil mi? Ve oturuyor sesler işte yani. O karmaşa yok mesela. Bir önceki grup değil mi? Arda mesela yapıyor kırılıyor mesela tam. Allah Allah falan diyorsun. Ses kırılıyor. O çatallaşmayı hissediyorsun. Net olduğu zaman bu şekilde çok daha iyi duyuluyor. Çünkü canlıda çok fena olur. Canlıda ayakta kalmak gerekiyor abi. Önceden hazır olacaksın bu yaptığın şeylere.
Abi neler başımıza geliyor anlatamam size ya. Özgür sahneye çıkıyorsun. Her şey hazır. Evet. Öndeki kendini duyduğun monitörler patladı gitti. Duymuyorsun hiçbir şey abi. Dışarıdaki sesi duyarak şarkı söylemeye çalışıyorsun. Ya da tam böyle şarkı söylüyorsun. Arkadaki enstrümancılardan birinin volümü daha açık oluyor. Gürültüden duymuyorsun hiçbir şeyi. Bu sefer daha fazla yükleniyorsun mikrofona duymak için. Şimdi tekniğin iyi değilse bunu daha zor karşılarsın. Anladın mı? Oturmuyorsa bir şey bu sefer daha fazla kırılırsın. Ve her kırılışında da sesin daha erken kısılır. Yani çok dezavantajı var. Anladınız mı? Bunun için söylüyorum. Yoksa Evet. öyle de söylersin, böyle de söylersin. Ama sonuç baktığımızda değişir her şey. Shoes on, get up in the morning, cup of Ooh. weed, let's rock and roll. Wow. King Kong, kick the drum, roll along like a rolling stone. Hiç fena değil ha. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of Geçen haftanın yıldızı. the throne. Ding dong, call me on my phone, I see and I get my ping pong. Geçen hafta şahaneydi performansı. Getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Life is Yani bu hafta daha iyi yerleştirilmiş vokaller. Yani koyu renkleri kullanışlarda acayip sıkıntılar vardı. Yani çok dengesiz patlak patlak geliyordu. Şu an her şey daha oturmuş gibi. sweet as honey, yeah, these beats you jank like money. Oo! Vay be! Yeah, these beats you jank like money. Ha, bunu hiç beklemiyordum ya. Daha iyi bir rap bu da. Beats you jank like money. Çok daha iyi. Özellikle çok zayıf görüyordum. Bu sarışın arkadaşımızın adı neydi? Şimdi onu da söyleyin hemen 8 saniye. 2 saniye. Milan mıydı hocam? Hatırlamıyorum da. Yazar O yazar çok- şimdi. Onun boyu çok uzun değil mi hocam ya bu grupta? Onu bilemem artık. Milan'ın. Hakikaten. Tabii. Yani ne güzel. Milan. Yani Milan'ın performanslarının hepsi zayıftı bugüne kadar. Yeah, these beats you jank like money. Belki rap daha fazla uyacak yani. This cool, oh, I'm En zayıf vokal. into that, I'm good to go. Ne kelimeler tam oturmuş ne. Yani melodiler tutuyor ama. I'm diamond, you know, glow. Yani burada bir şunu söylüyorum da bu insanların, şarkıcıların gelişmeyeceği anlamına gelmiyor bu. Baştan beri söylediğim gibi çok iyi bir ortamdalar. Ellerinde şans var. Ne kadar geliştirirlerse kendi ceplerine bak. Gelişiyor işte. Bir sürü şey gelişmiş. Hey, so let's go. Cause I'm in a dark night. So watch me bring the fire, set the night alight. Çok iyi vokal. Bak bu gittikçe daha iyi oturan şeyler var bu arada. Yani mesela daha kırılgan da okuyuşlar. Şu an daha iyi oturmuş bu parçaya. Shining through the city with a little fucking soul. Wow, nefis ya. Harika vokal performansları var bu grupta. Yani bir öncekinde paso kafa sesiydi. Bunlar böyle tam seste kullanan, yukarıları açık, güzel böyle baritonal, yüksek baritonal renkler. Zaten Arda Umut'tu galiba. Onun bayağı tenoral renkleri de çok açık. Ya burada patladı mı baksanıza. Yani şu tamamdır abi. Şöyle bir grup çıksın. Böyle vokal performans yapsın. Gol bu abi. Through the city with a little fucking soul. Bu şahane bir vokal kaydı bu yani. Oh yeah man. Abi işte güzel şarkı seçince belki daha iyi oluyor Özgün iş ya. Geçen haftaki şarkı yani bir türlü oturmamıştı. Bir de hocam Ha Özgür buyur. Bir de hocam şey yapmışlar, dünkü yayında anlatıyorlar. Mesela bazılarını short ayarlamışlar ama shortla kendilerini rahat hissetmiyorlar, hemen pantolonu çıkmışlar. He. Bazılarını kazak ayarlamışlar, çok ağır gelmiş, koreografi yapamamışlar, hemen kıyafet değiştirmişler. Bu da ekibin ne kadar doğru çalıştığını gösteriyor. Hakikaten. Harika. Çok hoşuma gitti. Harika. Yani yarışmacıları dinleyen bir ekip var. Evet. Buradan da çok saygılar sunuyorum Idol House yapımcılarına. Break a fan, join the crowd. Well, wanna come along. Evet, pes renkler böyle pek bir türlü parçalarda oturmamıştı. Hiç fena değil. For it out, talk, Ya ortalama yani ama en azından şey değil yani. Ortanın altıydı. talk, just move. Biraz daha ortaya yaklaşmış her şey. Day and night, sky's a light, so I dance to break it down. Yani tek oturmayan renk. Ladies and gentlemen, I got a medicine, so you should keep your eyes on the ball. Ve Milan bayağı rapçi olacak böyle. Bayağı rapçi olacak. Gayet başarılı bir rapçi. Dans ama onun da karakteri herhalde en iyi dansçılardan biri. Evet. Dans kökenli. Vokalini geliştirmesi gerekecek zamanla. Geçelim. In the dark night, so watch me Efecan tam bir K-pop vokali ya. in the dark night. Vay acayip iyi. Watch me bring the fire, set the night alight.
da güzel ama çok erken kesti. Bu sonu niye böyle? Hayır. Nefis. Çok güzel. Hepsi başka bitirecek galiba. Coşku, final. Evet, hepsinin başka tribi var. Evet, 3 tane güzel performans Özgün. Idlehouse istediğini almaya başladı. Evet. Değil mi? Yani güzel bir emek harcanıyor. Vokal performanslarına da çok güzel bir emek harcanıyor. Arka çalışmalar da çok başarılı. Ve yavaş yavaş çocuklar kendilerini geliştiriyorlar. Yani her böyle zayıflık kapanıyor gibi yavaş yavaş yani arkasında. Yani Görkem'in elenmesi çok üzücü olmuş ama. Kendini elemesi de. O içerideki mevzuları bilemem ama bence yani bu kadar farklı renk arasında çok daha farklı bir renkti. Bence kıymetliydi yani yaptığı şey. Çünkü hiç kimseye benzemiyordu. Kendi stilini koyuyordu ortaya. Bazen böyle işte dedim ya yani Stray Kids'ten Felix'i gönderiyorlar. Sonra tekrar geri alıyorlar. İleride olmalı bence. Olabilir ya da. Olmalı biraz abartı oldu kusura bakmayın da. Olabilir yani. Neden olmasın? O kadar da soğuk bakmamak lazım. İyi miyiz? Söyledim. Favoriniz kim diyorlar. Ben B grubunu sevdim. Ne için sevdim? B grubundaki bak diğerlerine göre sesler böyle tam sesler, ateşli, büyük, güçlü sesler değiller. Ama okurken bu performanslar içinde en tatlı böyle soft uyumu onlar yakalamış. Diğerlerinde birer birer seviyorsun yani. Şu iyi, şu iyi, şu iyi. 2 mesela seçiyorsun. Anladın mı? Yani bazıları çok öne çıkıyor. Bunda böyle bir denge var B grubunda. Öbürlerinde işte A grubunda öne çıkan, C grubunda öne çıkan sesler var. Diğerleri biraz daha böyle dansa rap'e doğru daha şey kalmış vokal olarak. Sadece onun üzerinde kalmışlar. Ama B grubu genel olarak birbirini tamamlıyor bence. Favori olarak isim verseniz. Efe Şan çok iyi. Diğer gruplarda da var. Arda iyi. İlk grupta var. Bruno Mars var. Süper. Tamam peki. Güzel. Bele bakalım mı? Biraz daha bekleyin. Aldıklarımdan sizlerden aldım. Ya da yeni tur alabilirim bu arada sizden. İlham Kuliyeva var. Official böyle bir grup var. Final bölüm Goy Goy Mantra Performans. Metronom Akademi. Bir de bunu göndermişsiniz. Ne yapalım Özgün? Valla zaten bu bir Ne bu? Yani büyük ihtimalle şey Tamamen yani stüdyo kaydı değil mi? gibi Tamam. oluyor. Peki. Şimdi metronomda neler oldu? Şu ne oldu bitti? Hocam bunlar canlı değil dinlemeyin. İki grup yapıldı hocam. Evet. 3 kız 3 erkeklerden oluşan Evet. karma. Bir de 5 kızdan oluşan mantra. 2 tane grup mu çıktı? 2 grup duyurdular. 2 grup çıktı. Evet. 5 kişilik bir grup mu bu? 5 kişilik kız grubu mantra. Mantra Bir 5 de 6 kişilik. kişilik karma grubu var. Mantra ismi de yani Liza'dan bayağı şarkıdan gelme gibi. Peki. Biraz dinleyeyim bakayım. Daha önce hiç dinlemedim. Çok böyle şey geliyor değil mi? Köşeler möşeler. Yani o vokal performansından çok stüdyo performansı olduğunu çok bariz belli ediyor tabii. Ya bunun içinde bile hafif entonasyonlar var ya. Ya ana kayıtlarda hafif entonasyon var. Yani bu eğer canlı performanssa tamam olabilir. Daha iyi olabilir. Düzeltilir vesaire hani ne bileyim daha iyisi yapılır ama bu canlı eğer bitmiş kaydın içindeyse bu oturmamış sesler. Mesela düzeltilmesine rağmen oturmamış. Bakın. Yo görüyorsun değil mi? Onlar düzeltmeler. Ya, düzeltilmesine rağmen tam bir entonasyon bulamamış. Evet. Evet. Geçelim. Abi stüdyo kaydında şey var ya. Mesela bakın. Sen masallar anlatırken dinler gülerim içimden. Düşüyorsun gözümden uçarken yükseklerden. Evet. Dediğim gibi bence şey var. Entonasyonda sıkıntı var. Ya şunda bile var. Şimdi diyebilirler ki hani biz
Stüdyoda inceledik, hani ne bileyim bunlar yani genel olarak dengeli ama bir şey hissediyorsun yani. Nasıl anlatayım size? Stüdyoda biz mesela biraz içeriye gireyim. Mesela bir vokal geldi. Şarkı söylüyor Özgün. Ortalama bir vokal. Biz onu düzeltiyoruz. Düzeltebilirim yani. Elimde her şey var. Ototune da koyarım. Tek tek sonradan da düzeltirim. Ama bir yere kadar oluyor ya Özgün. Bak Evet. bir yere kadar oluyor. Yani nasıl diyeyim sana? Sen buraya geliyorsun, okuyorsun. Geldiğin halinden daha iyi oluyorsun. Ama dinleyicide şöyle bir his oluşuyor bak. Şöyle bir duygu oluşuyor. Allah Allah. Böyle bir soru işareti oluyor. Yani bir alın bak bu duygu oluyor yani. Bir şey var ama ne bu diye bırakıyoruz izleyicim. Ne bu? İşte o bizim tamamlayamadığımız kısım. Yani ne kadar üzerine düşersek düzelim onu tamamlayamıyoruz biz abi. Bir yerde açık kalabiliyor. Biraz öyle gözüküyor. Ama tabii bunların ilk parçası, yani ilk parçalarından hani belki bundan sonraki kariyerlerinde 4. 5. parçada hep daha iyi, daha güzel, daha iyi uğraşarak çok daha iyi olabilirler. Kendilerini de geliştirebilirler. Yani bu bir sonuç değil, son değil. Bir yolculuğa çıkıyor. Türkiye'de şu anda herhalde bir grup patlaması var yani. Bu ard arda da gelmeye devam ediyor. Daha iyi olmalarını ümit ediyoruz. Daha iyi olsunlar istiyoruz tabii ki. Bir de kızların sesine çok pes gelmiş ya parça. Çok aşağı tonda her şey ya. Tam mesela böyle yapışan ses yok. Net ses yok. Hep geride, fileye yakın, ortalama tonlarda, ortalama güçte. Vokal için çok daha çalışmaları gerekecek. Zaten tek ses yok gördüğünüz gibi. 3-4 ses üst üste bindirilmiş sürekli. Daha fazla bir şey demeyeyim. Çünkü zaten canlı performans değil. Peki. Başarılı olmalarını ümit ediyoruz. İnşallah çok daha başarılı olurlar. Kendilerini daha da geliştirirler. Bizler de onları zevkle izleriz belki. Gönderilenleri almaya bakıyorum. Arkadaşlar yayın kanalda olacak merak etmeyin. Tekrar izlersiniz. Evet. Summertime performansını yapmıştım arkadaşlar. Keşke tuttu fırlattı performansını alsaydı. Mırıldanık şarkı söylemiş gibi karmayı dinleyelim. Benim kaydı playliste eklediğiniz ama zaman yetmedi geçen hafta. Babek Niftaliyev yapar mısınız? Yeni de genel alıyoruz. Yayın bittikten sonra izleyeceksiniz çocuklar. Evet. Dynamite Grammy gelir mi hocam? Durun acele etmeyin. Hemen gaza gelmeyin. Ben şimdi aldığıma bakmaya devam ediyorum. Son karmaya bakalım. Karma. Emre hocam ama 2018 hocam. Yaparız onu da ya. Tamam devam ediyorum ben şimdi. Şimdi Bel'in bir performansı var ama bu performans yani Garo'nun tek analizini yaptım. Olağanüstü şarkıcılar. Yani bu başlı başına muhteşem performans. Bu neymiş? When I Was Your Man, William L.Y.K.N. Bunu kim göndermişti acaba? Yayın başında göndermişti arkadaşlar. Onu da söylesinler. Zuhuşen Özgün göndermişler. Mango TV. Ya bu çok büyük ihtimalle telifli oluyor. Yani buna bittikten sonra her şey atıyorlar telifi. Ya ben yapıyorum. Biz hiç Mango'yu yayınlayamadık zaten. Hiç. bugüne kadar. Ve hani blok telif atıyorlar. Kapatmalı telif atıyorlar. Hocam lütfen haktan yapmayacağım çocuklar şu anda. Göndermeyin. Daha önce analizlerini yaptım. 1-2 kere yaptım. Daha fazla yapmayayım. Çünkü zaten hani performansları belli. Biraz daha ileride belki yaparız. Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması TRT birincisi olan Muhammed hocamın da analizini yapar mısınız? İyi hocam. Trabzon Vakfı yeni camide görev yapıyor. Linkini alıyorum. Sinan Kılıç göndermiş. Süper Chat'e gönderilenlere de bakayım. Şöyle onları da toplayayım. Birazcık ekranı bir dolduralım bakalım. Gönderin arkadaşlar. Yeni kayıt istekleri olanlar. Muhammed hocama evet aldım. Sinan Bey'e aldım isteğinizi. BTS Dynamite Live yapalım hocam karşılaştırma video. O kadar acımasız olmayalım bence. Daha henüz değil. Dimash göndermiş bir şeyler. Hocam 3 farklı ses. Şarkıdan analizi tamam küçük karınca. Yapacağım ya. Merak etme. Yayın sonunu bekle. Şimdi telif melif olur. Yayın ortasında ağlamayalım diye. Onları biraz sonra bırakacağım. Tamam onu da yapacağım. Aldım. Bel. Ne yaptın sen çılgın çocuk? Hasan Ünal hocam haftalar sonra yeniden merhaba. Yeni bir sesle geldim. Chris Stapleton, Tenny's Whiskey Austin City Records. Telif var gösteriyor ama bugüne kadar inceleyen kimse telif yemedi. David Phelps. Bunu da telif yemeyiz diye düşünüyorum. Kesin biz yeriz.
Hasan sen var ya sen Hasan yemin ediyorum. Bir gün İzmir'e gel yemin ediyorum istediğin hepsini sana yapacağım yani. Bir yayın sonunu bekleyin bunun için de azıcık sabredin. Chris Stapleton daha önce izini yapmıştım hatırlıyorum. Alıyorum şu an burada dursun. Telif var ayrıca. Yani telif var. Hiç sekmez bunun telifi. Bekle. Acele etme şimdi. Başka ne göndermişsiniz? Okey. Hepsini aldım. Tamam. Tekrar geri dönüyorum chat'e. Sizler ne istiyorsunuz? Sizlerden de biraz alayım sevgili arkadaşlar. Cem Adrian Summertime yapmayacağım. Kanalda var Summertime. Hocam Türk metal gruplarının Pickpocket'ın ses analizini yapar mısınız? Hastasıyız ya. İnanılmaz bir grup abi Pickpocket. Yıllardır çok beğendiğim, çok sevdiğim bir grup. Çok sevdiğim bir grup Pickpocket. Aldım. Başka Enfian Killing Boys yaptım. Özel yayın yaptım. K-pop özel emreyücelen.com'dan izleyebilirsiniz çocuklar. Alın linki burada emreyücelen.com atıyorum. Abone olun izleyin. Özel yayınların içinde var. Hatta Enfian Killing Boys'un fullünü yaptık yani. 20 dakika izledik. Lütfen. Idolaz yaptım. Ado'nun konserlerini dinler misiniz? Özel yapacağız. Abbas Bağırov ses analizi. Bir saniye dur. Yapacağım. Kainat şimdi dur. Brachial plexus yaralanmam var. Sağ kolumu kullanıyorum. Kısıtlı kullanıyorum. Enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorum. Bana ne öğrenirsiniz? Nazlı Erdoğan. Emre Hocam. Brachial plexus yaralanmam var. Yani sağ kolumu kullanamıyorum. Veya kısıtlı kullanıyorum. Enstrüman çalmayı öğrenmek istiyorum. Bana ne öğrenirsiniz? Nazlı Hocam. Nasıl bir şey olabilir? Ben önce onu bir incelemem lazım. Yani enstrümandan tek kolunu kullanamıyorsun. Sadece öbür kolunu kullanıyorsun. Valla biz ne yaptık Özgün ya? Hatırlıyor musun bizim kanaldaki efsane röportajı? O adamın ismini hatırlıyor musun? İsveçliyi. Hani hiçbir uzvunu kullanamıyordu. Hiçbir uzvunu kullanamıyor. Hiç. Sadece dilini kullanabiliyor. Sadece. Bak onu sana göstereyim. Belki onu kaçırmışsındır. Stüdyo sohbetlerinin geçmişinde vardır. Ben bir gireyim şuraya bakın. Canlı da olabilir bu arada. O. Şöyle biraz geri gideyim. Ya stüdyo sohbetlerinde ya canlıdadır o. Ha global sohbetlerde. Çok özür dilerim. Tamam hemen buluyorum şimdi. Şunun için ayırdık onları. İyi ki ayırmışız bunları. Bak bulamayacaktık. Global vokal intervjüsüne gir kanalda. Ben sana linkini de atayım. Çok acayip bir adamla röportaj yaptım ben ya yıllar önce. Bu sadece dili ve burnuyla müzik yapıyor bak. Bak şimdi. Görüyor musunuz? DJ Artro. İzlediğinizde videoları bakın. Görüyorsunuz değil mi? Bakın burnu ve dili. Bakın başka hiçbir şey yok. Şu vuruşta iki tane ses birden çıkarıyor. Yani hem burnuyla hem Evet. dudağıyla dokunuyor bir yandan aynı anda. Hem burnuyla hem dudağıyla iki sesi birden harmoni yapıyor. Ya bu normal bir şey değil. Bakın. Bu koordinasyonu biz elle yapamıyoruz ya. Vücudunu kullanamıyor. Ve sonra konuk aldım. Bu sohbetten sonra. Buyurun. Music producer and artist, and I've also studied 5 years to become an engineer and Görüyorsunuz değil teacher in maths and computer science. Wow. Bir soru konuda zaten eğitmenlik yapmış, üniversite okumuş, her şeyi yapmış. Cool. Peki hani bu müzik kabiliyetini ilk nasıl keşfettin? Bakın geçeyim. Altta bu röportajı atıyorum şimdi. Chat'te şu anda. İzlemeyen izlesin. İnanılmaz. Hatta canlı performans da yapmıştı galiba. O zaman kesinlikle Bakın. seni burada Bakın şimdi. Bak. Bir kere tek kolunu az kullansan da diğer kolunu kullanabiliyorsun. Yani klavyeye dokunabilirsin. Çok rahat ve klavye ile istediğin şeylerin hepsini kullanabilirsin. Bak. Görüyor musun? Oradan bir ses ayarlıyor. Tekrar geri geliyor. Yani çünkü ayaklarını da kullanamıyor. Bir ses daha. Bildiğin harmonize yapıyor. Görüyorsunuz değil mi? Sonu yok.
Sadece fikir olsun diye sana bu videoyu gönderiyorum. Yani bu senin bir enstrüman çalmana kesinlikle engel değil bu arada. Tabii ki iki elle gitar çalarsın şu an ama mesela klavye çok rahat çalarsın tek parmakla. Tek elle de çalarsın. Kendini geliştirebilirsin. Belki o zaman elinin dokunuşlarını da diğer elinde geliştirebilirsin. Ben olayı tam bilmediğim için, tam bildiğim bir alan değil, lütfen yanlış anlama. Eğer bir yanlış bir şey söylüyorsam da lütfen kusura bakma. Ama sadece ilk fikrim böyle bir şey olabilir. İzmir taraflarındaysan bir gün seni stüdyoya davet etmek de isterim. Neden olmasın? Buyur gel buraya. Eğer müzikle ilgileniyorsan elinden geldiğince fikirler verip sohbet edip vakit de ayırmak isterim sana. Olur mu Nazlıcığım? Nazlı değil mi ismin? Yanlış söylemeyeyim de. Nazlı Erdoğan. Olabilir. Bana emreöcelen@gmail.com'dan yaz lütfen. Mail olarak. Konuşalım seninle. Peki. Devam ediyorum. Ama Summertime performansını yaptım. Kanalda var. Daha ne diyeyim? Bir daha istiyor. Bir daha yapayım Özgür. Rachel Ferrell tekrar analiz ettiğimi düşünsene. Bir daha açıyormuşum. Harika olur. Harika olur bence de. Şuna bak. İlhame Kuliyeva, Göygöl Musiki, Fikret Amirov, Söz Teymur Elçin. Hadi bakalım. Özledik. Azerbaycan'a selam. Nesi nerede ya Nesi? Oho. Of. Bakın sesi tuttuğu yere bakın. Şimdi ne kadar güzel ya. Allah'ım ne güzel. Şimdi şu ana kadar izlediğimiz bütün gruplara bakın. Bütün kadın seslerine bakın. Erkek seslerinin tuttuğu yere bakın. Bakın sesi tuttuğu noktayı inceleyin. Ses önde, keskin yukarıda, operatik tam ön pozisyonu alan mükemmel şekilde duruyor. Bakın şunu çok karıştırıyor olabilir bizi izleyenler. Yani hocam Manifest'in de sesini beğeniyorsun. Bunun da sesini beğeniyorsun. Başkasını da beğeniyorsun. Beğendiğin seslerin hiçbiri aynı şekilde kullanmıyor. Mesele o değil ki zaten. Ben zaten müzik belirleyicisi değilim. Dinleyici, herkesin dinledikten zevk aldığı bir sürü şey var. Ayu da dinlerken çok mutlu olursun. Atıyorum işte ne bileyim İlhame Kuliyeva'yı dinlerken de her birinin başka becerisini seversiniz çocuklar. En iyi diye bir şey yok. Müzikte en iyi diye bir şey yok. En iyi müzik, en iyi şarkıcı, en iyi bir böyle bir şey yok. Müzik bir yarış aracı değil. Müzik bir keyif işi. Eğer böyle bakarsanız çok mutlu olursunuz. Müzik bir yarış aracı değildir. Değildir yani. Müzik bir keyif işidir. Eğlenirseniz müzikten zevk alırsınız. Ama o ondan daha iyi. Bizim ses bundan daha iyi. Bu kıstaslar kişiden kişiye bile değişir. Ben sadece ses tekniğine bakarım. Tekniğin içinde bu kişiye ne kadar faydalı. Ben mesela çok zevk alıyorum. Neden? Çünkü ben konservatuar yıllarında hep bu teknikleri çalıştım. Operaya gittim. Operaya hayatım boyunca gitmemiştim. Hiç gitmemiştim. Ben üniversitede ilk defa İstanbul'da opera gördüm Özgün. Bizim Erol Uras, Allah rahmet eylesin, olağanüstü bir tenordu. Dedi ki, pardon hem o hem de sanat tarihi hocamız Neil Aykon. Çok selam sevgiler kendisine. Bize dedi ki Özgün, bu sanat tarihinden geçmeniz için dedi Özgün, bir opera izleyeceksiniz. Ya. Ve izlediğiniz operanın dedi, alacaksınız dedi broşürünü. Bu opera ne üzerineymiş, ne anlatmış, kimmiş oyuncuları. Onları okuyacaksınız bana dedi. Sınavda anlatacaksınız. Ödev bu. Biz gittik. Ya dedim operada ne yapacağız? İlk gittik oturduk. Canlı bir orkestra. İşte neye izlemiştim? Ayda izlemiştim galiba. Ayda operası. İzledik falan. Yani ilk izleyen biri için böyle yani güzel hani. Hatta uykumuz geldi falan filan. Bu moda girdik yani. Sonra dedik Erol Hoca dedi ki Erol Uras ayrıca başkan hocamızdı. Dedik işte çocuklar dedi hani gelip izleyebilirsiniz. Ya dedik o zaman gidelim biz buna. Yani daha çok gidelim. Turandot'a gelin dedi. Ben oynuyorum dedi. Erol Uras. Biz gittik Turandot'u izlemeye. Benim o anda her şey bitti Özgün. Ya o sahneye Turandot'ta bir sahne kurulmuş. Oyun Çin'de geçiyor. Yani müthiş bir hikaye. Görseller, kıyafetler. Meşhur Nessun Dorma'yı söylüyor Erol Hoca sahnede. Tüylerimiz diken diken. Ben dedim bu neymiş arkadaş? Bu nasıl yapılabilir? Ya bir baktım ki bu insanların çıkardığı sesler bizim böyle hadi söyleyelim diye dalga geçtiğimiz sesler değil. Teknik gerekiyor. Mikrofon yok. Sahneye çıkıyor üstünde hiç mikrofon yok. 3 katlı operaya bağırıyor. Ya ben bunu yapamıyorum. Demek ki o zaman ne yapıyorsun? Bak diyorsun ki o zaman
Bu bir sanat. Bu bir beceri. Buna sahip nasıl olabilirim diye çalışıyorsun. Belli bir yere kadar oluyorsun. Olamıyorsun. Ama çok iyi yapanlara hayranlık duyuyorsun. Şu an yaşadığım bu. İlhame Kuliyeva girdi. O şan pozisyonunu hissettim ya, böyle içim eriyor. O çalışmayı görüyorum. O kültürü görüyorum. O beceriyi görüyorum. O ne kadar uğraşarak orada tutmak için mücadele ettiğini görüyorum. Benim duyduğum his bu. Buyur Özgüncüm. Ya ben de hocam Cuma günü Ah! Troya Operası'na Buyurun. gittim. Buyurun. Denizli'de Opera ve Bale Festivali var. İkincisi yapılan Troya sahnelendi İzmir Opera ve Balesi tarafından. Saate baktım hocam, tam 15 dakika biz ayakta alkışladık. Of. Herkes gidiyor, tekrar işte bistler yapılıyor, tekrar öne Evet. geliniyor, eğiliniyor, plaketler veriliyor Tabii. falan filan. 15 dakika arasız alkışlanan bir opera izledim. Muhteşem. Gerçekten opera farklı bir dünya. Kesinlikle. Müziğin dışında bir olay. O artık ilahi seviyeye ulaşıyorsunuz. Kesinlikle. Farklı bir dünyaya dalıyorsunuz. Nefes ve tek ses. Entonasyon. Uf. Yani en ufak sallanmadı ya. Azıcık birazcık bir entonasyonun bozulsun ya. Abi bunu yapmak için, yani bunun için yapman için çalışman gerekiyor arkadaş. Bunu çalışmadan yapamazsın. Ben böyle söylüyorum. Doğuştan böyleyim. Yok öyle bir şey yani. Çıkmaz bu. Pozisyon oturacak. Nefes tek duracak. Vibrato sabit olacak. Her şey oturacak. Oy. Harika. Könlümün, öyle bir yere oturttu ki sesi, baksanıza şuraya. Könlümün. Nefesin büyüklüğüne bakın. Bir kere önce bu neden bu kadar büyük ağızla nefes aldı sizce? Daha çok nefes almak için değil. Şan pozisyonunu açtı. Yani önce bir ağız için rahatlatmadır. Nefes alın mesela siz. Şöyle yapın. Derin bir nefes alın. Önce diliniz tak böyle aşağı doğru yanaşır. Yani iç odayı açarsınız, ağız açın. Bakın. Şu hareket bu. Ve böylece yani değil. Tatlı bir nefes, yumuşak nefes, dil kökünü şöyle aşağı doğru alır, yumuşatır. Tavanı açarsınız ve içeride bir akustik alan oluşturursunuz. Böylece arkadaki gerilimi de azaltırsınız. Ya gerçekten şahane zevkli ya. Ya izlemeye hasta oluyorum abi, işte kafayı yiyorum. Ya bunlar refleks tabii. Bir saniyelik şey o. Seyirciye bakın nasıl iletişimi. Net. Hiç. A'ya bakın ya. Azerbaycan'ın A'sına bakın. Azerbaycan. Net. Bir de çok tatlı ya. Çok esprili değil mi her şey yani? Çok hoşuma gidiyor. Ne olacak şimdi? Ha. İkinci söz mü? O kadar güzel çalıyor ki orkestra baba. Devranın böyle bir hafif Seda Sayan'ı hissettiniz değil mi? Boş konuşmuyoruz. Açın Seda Sayan analizini izleyin. R'lerin neden bastırıldığını anlarsınız. Of, oradaki o küçük hareket gol getirdi. Göl. Nefis. Nasıl sıkıştırdın oraya ya? Nasıl sıkıştırdın o sesi? Ya bunlar aslında çok güzel remix yapılır, biliyor musunuz? Yani bu sesleri ayırıp harika remixler yapılabilir. Bence Azerbaycan'daki kardeşlerimiz, bizi izleyen arkadaşlarımız
Bu parçaları yeni versiyonlarını yapabilirler. Aynı sesleri bile kullanabilirsiniz. Daha farklı altyapılarla kullanın. Çok güzel çünkü bunlar ya. Bunlar nasıl diyeyim? Bulunmaz arşiv abi. Bir daha böyle şarkıcı yetişiyor mu yani bilmiyorum dünyada. Büyük bir dönem geçiriyoruz. Biz Liza'nın falan Coachella performanslarını izliyoruz. Hani hiç söylemeyen şarkıcıları izliyoruz artık. Ya dönem değişecek. Hazır elinizde bunlar varken bunları güzel arşiv tutun. Bence bunların üzerine çalışın. Ay aman can alasam sana kurban olmuşam. Kara göz ala göz güzelim Azerbaycan güzeli. Kara göz ala göz güzelim Azerbaycan güzeli. Sonu nasıl acaba bitecek? Ay aman Oktav var mı? hayran olmuşam. Ay aman can alasam sana kurban olmuşam. Göy göy. Ha böyle bitiyormuş. Hızlandılar biraz da. Bence bu sadece kesit daha da uzun bu Özgün. Bariz belli yani. Çok güzelmiş kayıt. Çok teşekkür ederim gönderdiğiniz için. Ay. Çok konuştum ya. Bir soluklanayım mı? Bir soluklanayım. Özgün bir şarkı söyleyin Gizem'le beraber bence. Tam zamanı. Evet hocam, herkes Hocam kaçtı. yayını kapatmasınlar sonra. Bir şarkı söyle. Keşke şarkı söyleyen arkadaşımız olsaydı. Gelip söyleseydi ya. Ya utanmıyorum çok söylerdi de ben utanırım hocam ya. Ben mesela chatten birisini davet edebilirim. Recep gelsin hemen. Dimaş Recep. Dimaş Recep valla gelsin söylesin de söyleyeceksin. Acil. Evet. Geliyor ama Acil görüntü yayın. açacaksın ama kapkaranlık istemem yani. Burada şarkı söylemem için hocam bana birazcık şan eğitimi vermeniz gerekir muhtemelen. Hiç sıkıntı yok Gizemciğim. Bu da Reza Müslemi diyor ki yapay zeka maalesef vokalleri tembelleştirmiş. O zaten kaçınılmaz son. Kaçınılmaz son. Ben hep söylüyorum. Bir gün robotlar çalacak, robotlar izleyecek. Ben söylesem yayını kapatırsınız. Yok yok kapatmayız merak etme. Neler dinliyoruz kapatmıyoruz. Haydi. Hocam yayına başlayalı ne kadar oldu? Yayına başlayalı şu an 1,5 saat oldu. İyi yayınlar Taylan Boylu. Taylancığım ne haber? Dirty Pop'un Türkiye'deki bir numarası. Taylan. Müthiş. Yeni şarkılarına bayılıyorum seni. Tebrik ederim. Lorinciler burada Özgün. Ya. Peki ben biraz daha devam edeyim. Enerjim bitene kadar sonra da yayını kapatırız zaten. Bu kayıt nedir şimdi? Japonya. No Doubt söylüyor. Kim bu söyleyen? Açıyorum. Gönderdiler de. William mı bu yoksa Gizem? Oha bu nasıl bir kayıt böyle? Ya bugün niye donuyor ya bu? Hocam Michelangelo. Kim? Kim Gizem? Gizem de gitti. İnternet mi gitti abi şu anda? Yo, internet var. Özgün? Hocam buradayım faremin azizliğini gördüm pili bitti. Ne? Kim bu? Bir yüzünü gösterirseniz söyleyeceğim. Ha, pardon, Tam olarak pardon. göremedim. 30 saniye geç. Tamam. Bak bakalım. Bu nasıl bir ortam ya? Ha böyle konser bizde yok diye atmıştı şimdi. Şimdi uyandım. Tamam pardon. Böyle konser niye bizde yok diye. Abi Gaziantep'e gelmesi barak havaları dinlemeye. Reputrit. Vallahi gelmeyi çok istiyorum. Geçen sene gelecektim gelemedim. Bu sene geldim Antep'e ama barak havası çekemedim. Robin Sema göndermişti. Hocam şu anda açık olan grubun solisti ofis çalışanlığını bırakıp tamamen müzik yapmaya başladı ve şu an Japonya'nın en ünlü gruplarındanmış. Yalnız bu konser atmosferi harbiden manyak. Baya Latin müzik bu ya. Ne müziği bakalım neye dönecek bu? Abi güzelim Latin'den geçtik bir anda manga sound'una. Çıkkan. Tenor renk.
Ya ne kadar yüksek bir enerji ya bu. İdol izledik, tamamını izledik İdol'ü. Çok popüler bir animenin intro müziğini yapan bir grup kendilerini Japon sektöründe büyük bir... Evet, belli zaten yani. Tam anime sound'u işte. Ya acayip. Mesela şimdi bize hiç gelmeyen bir şey bu Özgün. Mesela bizde şu an bir animenin veya bir çizgi filmi etkisinde müzik sektörü dönmüyor değil mi? Şu an biz şeyi aldık. Grup şeylerin işte böyle yeni çıkan gruplar, idol grupların yapısını. Ama bu mesela Japonya'daki etkilenme tamamen animasyon sektörü üzerinden. Bütün müzik dünyasını animasyon etkiliyor. Kafa renkleri aslında. Ama çok iyi kullanıyor gerçekten sesini. Abi bayağı ben... Oha bu neydi? Bir de bu bana şeyi hatırlatıyor ya. Böyle... Then were the last dinosaur na 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 falan böyle o eski dönemin çizgi filmlerinin o müzikleri vardı efsane ve hepimiz söylerdik. O tatlı bir şey. Ta oraya götürüyor beni hakikaten. Müthiş bir enerji var ama tabii. Oha, o neydi öyle? Bayağı dileği bastılar içine. Aa, parçaya bak. Şok. Çok güzel geç be. Ototune var ama vokalde. Fakat çok güzel bir sound var. Oğlum her şeyi kullanıyorlar Özgün ya. Şarkının kaç türünü izledik ya biraz önce. Şimdi ototune'lu bölüme geldik. Ondan önce düz bir okuma vardı. Ya ototune'dan kastım sadece ototune değil, çok yüksek ayarlanmış bir ototune. Robotik ses verdiriyor vokale bu sayede. Bizim rapçilerin ototune'u gibi. Ama çok başarılı kullanılmış abi. Döndüler şimdi bak, ototune gitti. Oğlum sahne nasıl performans böyle? Aa! Delirmişler vallahi. İnanılmaz güzel. İnanılmaz güzel. Harikulade ya. Ya şarkı mesela böyle o kadar hype tavanda geziyor ve sahnedeki herkes hareketli. Duran yok. Abo, bu sefer de bas soloya geçti. Ne yapıyorsunuz arkadaş? Autotune gene başladı. Oğlum nasıl bir enerji, hiç düşmüyor. Delirdiler. Delirdiler. Bakın. Bak. İnanılmaz. Çok yorucu ya. Ama çok eğlenceliymiş. Aa. One more time. Autotune'a bak. Yani inanılmaz güzel. İnanılmaz güzel, bu ne? İnanılmaz güzel ya. Kayda bak Özgün ya. Yani bu nasıl eğlenceli bir canlı performans, sahne şovu desen şov. Ototune var, bırakmış ototune'u, dönmüşler. Yani böyle artık yeni neslin bütün keyif aldığı her şeyi bir araya toplayıp böyle bir
fırtına yaratmışlar. Kimmiş bu deli ya? İnanılmaz bir şarkıcıymış. Çok, ya daha doğrusu inanılmaz şarkıcılığı tabii geçen haftaya geri döndürüyor bizi. Yani biz ne demiştik çünkü? Aslında şey yok. Artık bir şov izleniyor sahnede. İnsanlar ona daha fazla enerji harcıyor. Yani bir kişinin tek başına durup şarkı söylemesi eskisi kadar etkili olmayabiliyor. Böyle büyük konserlere baksana. Vav, ne şarkıları var Özgün. Tabii. Hep böyle mi yani? Hep bu. Bir de eğleniyorlar. Eğleniyor. Gibi değil. Eğleniyorlar evet. Ama boş bir eğlence de değil bu arada. Yani şarkı var, heyecan var, enerji var. Her şey güzel. Baya başarılıymış. Vallahi çok beğendim. Bana FT Island'ı hatırlattı hocam. FT Island'ın İstanbul konseri de bunun gibi heyecanlıydı. Kimin? FT Island. FT Island. Aa, ben gitmemiştim tabii, bilmiyorum. Nasıldı, anlatsana biraz. Hocam FT Island'da çok fazla Japonya'da içerik ürettiği için K-pop grubu olarak bu tarz özellikle rock üzerine çok ilgilendiği için İstanbul'a geldiklerinde etraf çok karanlık olmasına rağmen aşırı eğlendiğimiz bir konser olmuştu. Ve herkes eğlenmişlerdi. Allah Allah. İşte bu ilginç bir kültür. Hocam iyi yayınlar. Bas bariton bir renge sahibim. Fakat şarkı söylerken alt tonları hacimli söyleyemiyorum. Bunu nasıl geliştiririm? Yıldırım, kaç yaşındasın? Öncelikle. Eğer çok genç yaştaysan zaten çok alt seslerinin çok aşırı gelişmesi mümkün değil. Zamanla oturacak. Ama gerçekten ses renginin ne olduğunu bir incelemek lazım. William Jacapatar attığın hocam. 20 yaşında, yarı Amerikalı yarı Taylandlı. William'ı yapmadık mı biz ya? Yaptım da yayınlamadım mı yani ya da? Chris Stapleton. Tennessee Whiskey. Sonlara Yaptın geliyorum. hocam, biliyorum. Yaptım. Yayınlamadım. Yaptınız. Bu hafta yayınlayayım. Çok sevdim hatta sesini. Aynen. Şimdi sona doğru geleyim yavaş yavaş. 34 geçiyor. Daha var gerçi sona da. Biraz daha var. Bu neymiş? Çok iyi üç ses miydi? Neydi bu? Bilmiyorum. Gönderilmiş. Ha, William bu. When I Was Your Man. William L.K.N. Bu hafta gireyim oluyor. Ya da yaptım mı ben bunu ya? Kanalda da var olması lazım William. Kendisi Liking grubunun üyesi hocam. Bu başka mı? Yok hocam, o ana solist. Gruptaki ana solist. Ana değil. solist. Tamam. Dimaş'ı göndermişsin ya. Dimaş göndermiş bana. Dimaş yapmayayım ya. Bana darılma Dimaş. Sen gel yayına, sen söyle artık Dimaş'tan. Peki. Pickpocket, Bell, Cem Adrian'ın ilk başlarda böyle bir kaydı vardı. Hocam FX'te yaptınız, yayınlamadınız. Yayınlar mısınız? Elimdekileri yayınlayayım tabii ki. Hocam mezzoyum. Alto'ya yakın. Tizleri açarken boğazıma zarar verdim. Yapma ya Deniz'in. Neden öyle bir şey yaptın? Ne kadar zarar verdin acaba? Bunu duymam lazım. Keşke kayıt göndersen. Bu pandemi dönemi kayıtları ya. Pandemi dönemi kayıtları bunlar çocuklar. Daha önce çok izledik bunları. Pickpocket. Daha var mı? Hocam şu an peki. Devam. Pickpocket'a bakalım birazcık. Çok severim. Ta yıllar önce Manifestival'de izlemiştim. Manifestival. Başka bir şey vardı ya. Mestival vardı. Mestival. Orada izlemiştim. Çok başarılı canlı performansı olan bir grup. O zaman da çok iyilerdi. Her zaman da çok iyiler be abi. Ben birkaç kere daha yayınlarda açıp izledim. Ve hatta müziğe ara vermelerine çok üzülmüştüm yani gerçekten. Yani sahne soundları çok iyi. Müzisyenlikleri çok iyi. Geliyor. Let's see. Yani tambur böyle bir rengin içinde geçen bir şey. Hani bu gırtlak sıkarak tabii ki çıkıyor ama öyle bir yeri var ki yani önce bulduğunuz bu içerideki bu yani buradaki sıktığınız değil de yukarıya doğru yani sesin bulunduğu tavana doğru tutacağınız bir renk. Yukarıda bulduğunuz daha küçük sesle bulacağınız bir şey. Unutmayın. Gırtlak sıkarak değil yani. Burası değil. Böyle bir yerden tutularak çıkarılıyor. Tabii onu birazcık kuvvetlendirip hacimlendiriyor sonra açık ağızla.
Very fast. Zaten anlarsınız. Taklit bile ederseniz yakalarsınız. Of. Muhteşem değil mi ya Brutali? Gerçekten olağanüstü. Saçma sapan. Mesela Pickpocket Fit Veg olsa ne manyak bir şey olur Özgün. Dehşet bir şey olur yani. Hem Veg'in kirli rapini düşünün. Bir de Pickpocket'ı yan yana düşünün. Aman yarabbi. Yangın yeri. Manyakça. Çok güzel. Ya bir de hani bu canlı bir performans bu arada. Bu nasıl bir albüm kaydı gibi çalmadır ya. Oy. Ama böyle çalıyorlar abi ya. Yıllardır böyle çalıyorlar bir de yani. Festival dediğim şey 2016 falan olması lazım. Belki daha eskidir yani. 2008 abi ne 2016? 2007 Park Orman. 2007'de izlemişim abi. O zaman bile taş gibi çalıyorlardı. 20 sene geçmiş neredeyse. Oy. Ne kadar eğlenceli be. Yani işte bir ara bahsettiğim şeyler vardı yani. Bazen vokalistin rengi grubu çok başka yere taşıyor. Örnek Linkin Park. Olağanüstü. Burada bir kimya var yani. Grubun müthiş çalmasının üzerine bir vokal ekleniyor. Ve birini birinden ayırarak müzik yapamıyorsun. Bir arada çok acayip bir seviyeye geliyor. Çok güzel. Biraz Slipknot'ın, sonradan tabii Slipknot aynı dönem değil. Bazı hislerini alıyorsun. Öf. Abi bir kere unik müzik değil mi bu yani? Kendi müziklerini yapıyorlar abi. Şuna benzeyecekmiş, piyasa olacakmış. Hiç dertleri yok. Hiç dertleri yok. Ve bu brutal şeylerin tamamını müziğin içinde gerekli yerlere koyuyorlar. Yani böyle parça söyleniyor da sonunda brutal falan yapmıyorlar. Daha dengeli ve parça içine yerleştirilmiş gerçek bir his alıyorsun. O nedenle bence çok iyi rock müzik yapıyorlar be. Harbiden süper müzik yapıyorlar yani. Harbiden süper müzik yapıyorlar. Zaten bu kadar iyi müzik yapılıyorsan, bu kadar iyisini yapıyorsan, kaygısız yapıyorsan, çok garip bir şey. Tam olarak kitle bulamıyorsun. Öyle. Çünkü müziğin içinde bir şeylere tutunmazsan, bir türe, birilerini bir yerden yakalamazsan çok fazla kendi başına kalıyorsun ve belki seni çok sonra anlıyorlar. Pickpocket bence öyle oldu. Yani zaten vardı bu grup. Yıllar içinde onlar kadar iyi yapanı bence çok fazla çıkmadı. Ortaya çıkmadı. Tabii ki vardır bu arada. Yok değil yani. Bir sürü vardır. Ama ortaya çıkması çok zor oldu. Fakat bu grup bu kadar unik, bu kadar kendine has. Yani bir şeye yaranma şeyi yok, keyfi yok. Yaptıkları müziğini. Hiç. Yani araya dur bir icat sıkıştırayım dertleri yok. Dur vokalistim böyle bir şeyler yapayım derdi yok. Dur biraz şöyle yaparsam sevinirim derdi yok. Keyif aldıklarını yapıyorlar. Bu da bambaşka bir şey. Sonuç buluyor mu karşılıkta bilmiyorum ama zaman içinde anlaşılıyorlar. Daha fazla yavaş biriken oluyor. Bu konserler en büyük örneğiydi çünkü geri döndükleri bu konserler çok başarılı oldu. Olay PR'da hocam. İşte bazılarının derdi olmuyor. Ya ben Acil Servisi mesela çok severim yıllardır. Yani Türkiye'nin en iyi rock vokallerinden birine sahipler. Belki de en iyisine sahipler. Onlar da öyleler. Dertsiz. Oy. Oy. Oh. Çok yetenekli bir vokal yani. Tarzında inanılmaz. Nasıl çalıyorlar abi? Çok lezzetli.
cayır cayır dediğimiz o şey var ya, tam cayır cayır. Çılgın. Hani dost bildikler yüksek. Hani hep böyle bir sanki bir haykırma pozisyonunda şarkı söylüyor. Yani şarkı söylüyor. Tartışılır hani. Yani böyle bir renk hiç yok. Yani pek clean vokal kullanmayan şeyler. Uf. Ama temiz. İnanılmaz. İnanılmaz eğlenceli. Oy, çok güzel. Nefis. Peki. Finale doğru gideyim mi ya bugün? Çok keyifliyim şu anda şimdi. Ne yapacağım ki üstüne daha, değil mi? Çok eğlendim çünkü. When I Was Your Man, bunu almıyorum şu anda. Chris Stapleton, ona bakıyorum, sonra da bitiriyorum. Bir tane daha yapacağım ondan sonra. Tennessee Whiskey, artık telif gelirse de. Çok kendine has bir renk işte. Bakın bambaşka bir pozisyon kullanıyor. İzleyin. Ben onun pek yani birazcık yüz yapısı, çene yapısı, diş yapısıyla alakalı bir renk. Yani konuşma rengi bile burada. Yani bunu taklit ederek çıkarabileceğiniz bir şey değil. Doğası bu rengin. Hafif böyle yukarıya doğru tutarak ve interview'ine bakalım, konuşmasını inceleyelim. Konuşurken ya çok aşağıda konuşuyordur. Interview diyelim. Mesela nereden bakalım? Şuna bakalım. Sadece merak ediyorum rengini. Get me in dangerous waters like I'm talking about. Waters ya. Görüyorsunuz değil mi yani? Yukarıya doğru kullanarak bunları alıyor. Şarkı söylerken göz cezbe aynı rengi kullanıyor. Bak. Konuşa bak, konuşma. People. Anladın mı? Ya, konuşma renginiz neyse ona birleşiyorsunuz. Yani taklit bir renk yok. Ama böyle bir adamdan daha hacimli bir şey bekliyorsun. Alt seslerde yok. Yukarıya doğru. Ya eski şeyi andırıyor ya. Yüzü gözümün önünde abi be. When a man loves a woman. Kimdi Özgün? Bilirsin. When a Man Loves a Woman. Michael Bolton. Çok andırıyor baba. Bir dinleyin bakın Michael Bolton'u. O tadını hissedersiniz. Neredeyse parça bile öyle ya. Bak. Müthiş bir renktir o da. Yukarı açışları. Tam açık ağız kullanması gereken ama rengi hafif kirleten. Bakın normal değil veya değil, değil. Şam pozisyonu o değil. Abuk subuk bir renk değil mi? Hafif kafa sesini döner gibi ama içeride öyle bir hışırtılı bir havalı boşluk bırakan bir yer. Çok değişik bir yer. Çoksa severim bu tarzı. Yani bu blues, rock, o türlerin çoğunda kullanılan şam pozisyonu. Şam pozisyonu denir mi? I don't know yani. Bilemem bunun ne kadar şam pozisyonu olduğunu. Benim bulduğum bir yer değil. Dünyada böyle kullanılıyor. Bana bir şey daha söyleyeyim. Şimdi gitar çalmadan çalmaya fark vardır ya böyle. Cangır cangır sürekli gitar çalmıyor. Bir izleyin. Küçücük bakın. Bu kadar.
Söylüyor. Tamamlıyor. Yani gitarist cangır çalarken üstüne söylemiyor. Gitaristin yeri var. Vokalistin yeri var. Hepsi birbirini dengeliyor. Böylece hiçbiri birbirini kapatmıyor. Çok kritik bir şeydir gitaristlikte. Bak. Çok keyifli. Daha çok bas ve davul üzerine yürüyen bir stil. Çok severim abi bunu. Hiç yorulmuyor ki vokal abi. Onu bastıracak, savaşacak kimse yok Özgün. Buyur Özgüncüm. Bu arada hocam Hasan Ünlal demiş ki back vokali eşi hocam onsuz sahneye çıkmıyor. Ah be canlar ya. Yukarı yolları çıkarkenki ağız açıklığına bakın. Çok önemli. Şunu yapmazsa bu tiz çıkmaz. Yani burun bölgesinde ses yukarıda ama açarak daha şöyle alıyor. Yani. Değil. Çıkarabildiğinin maksimumunu çıkarıyor içeriden. Döndürerek. Ne kadar güzel de söylüyor be. Oh. Mis. Bayıldım, bitirsin. Telif yerse silinir çocuklar. Yapacak bir şey yok, bunu artık izleyenler anlasın. Ama bunu bunu ayıracağım Özgün. Bunu eğer burada yayınlayamazsam bizim emreucelen.com'da yayınlayacağım. Haberiniz olsun şimdiden. Artık böyle yapacağım Özgün. Olmuyorsa ne yapalım? Biz de kendi kanalımızda yayınlarız. Bu arada hocam Şah'ın linki de geldi. Kim? Şah haftalardır atıyordu. Tamam. Aynı link. Müthiş bir şarkıcı. Babek Niktaliyev. Tamam. Peki. Chris Stapleton. Çok teşekkür ederim. Gönderen arkadaşımız bir tanesi. Michael Bolton'da almış olduk. Babek Niktaliyev yapıp daha sonra kapatalım. Oy 14 dakika. 14 dakika. 14 dakika. Allah için. Bitmez. Çok uzun. 14 dakika Özgün. Mümkün değil bitiremem. 11. dakikadan sonrasını izleyin demişler hocam. O zaman 11. dakikaya gidiyorum. Tamam. Hadi buyurun. Ya, bilmediğim için kusura bakmayın. Şimdi bir küçük açıklamayla girelim tekrar madem izliyoruz. Şimdi ben hep herkes biliyor diyor Özgün, bazı şeyleri anlatmıyorum. Demek bazı şeyleri bazen anlatmam gerekiyor. Çünkü yepyeni bir izleyicimiz oluyor. Şimdi neden mesela bu şekilde şarkı söylüyor? Neden buradaki bendiri yüzüne yaslıyor? Şimdi bilmeyenler için söylüyorum. Bunu buraya tutarak kendi sesini oradan duyuyor. Şuraya getirdiği zaman bu sesin yansımasını da duyarak kulaktan duyuyor bunu. Çünkü bir iç kulaklık falan yok yani. BTS'in solisti gibi buraya bir iç kulaklık takmıyor. O nedenle çok eski usul bendirin üzerine, defin üzerine tutarak sesi oradan duyuyor. O nedenle böyle. Bir daha. Ne kadar parlak bir renk ya. Muhteşem bir tenor renk tabii. Pırıl pırıl da tizlere çıkıyor gördüğünüz gibi. Çıkarken ki ağız açıklığına bakın. Yani tenor olmanız yetmez bu sesleri çıkarmanız için bazen. Bakın. Alt sesler. Şimdi yukarı geliyor. Nefesini alacak. Tize geliyor. Açtı. A. Tam yukarı. Çarpmalar. O sesi de tekrar vurmak için bir diyafram desteği. Bülbül gibi maşallah zaten. O kadar güzel çarpmalar var ki işte bunlar bülbül çarpması denen farklı. Çok keyifli. Çok unik ve bu bölgelere özel kalitede şeyler.
Daha yukarısı var mı yoksa? Sorular. Geçiyorum. Geliyor. Şaka gibi ya. Hoşuma giden ne biliyor musunuz? Şimdi mesela ben böyle bir reaksiyon veriyorum. Fakat Azerbaycan'daki izleyiciler sadece böyle yapıyor ya. Çünkü çok alışkınlar bu çarpmalara. Biz değiliz abi. Bizde yok bu. Bazen Azerbaycanlı kardeşlerimiz de böyle diyorlar. Ya siz niye bu kadar buna şey yapıyorsunuz ki? Bizde her yerde bu. Tamam da bizde hiç yok. Biz hiç bilmiyoruz böyle bir şey. Ondan şok oluyoruz yani. Sen hiç duydun mu mesela böyle şarkı söyleyen birini Özgün Türkiye'de? Ya. Ya yok yani bu çarpmaları duydun mu hiç böyle? Yok yani bu bizde yok. Duyunca o nedenle Yok. yok. O nedenle çok etkileniyorum. Açık ağız. Sürekli diyafram destekli. Çok acayip. Enstrümanlar çıldırmış durumda. Girecek mi Okan? Ha, tekrar giriyor. Yalnız onu izleyen... Bakın izleyin bakın. Hayranlık ve heyecan. Oo! Çok keyifli be. Reza Özlemi burada olsaydı yakında İran müziğini burada inceleyeceğiz. Gelmişti buraya, videolarını yayınlayacağım. Çok güzel bir altın eğitim serisi çektik. O burada olsaydı bunların hepsini yapıyorlar. Çok acayip Özgün. Nasıl yapıyorlar ben hayranlıkla bakıyorum. Humayun Şeşeryan röportajlarını izlerseniz geçmişe bunun nasıl yapıldığını da anlatmıştı ama bu kolay, bu üst seviye bunlar artık. Ne biçim bir şey bu, inanılmaz ya. Çok acayip. Bu nedir ya? Yani resmen inanılmaz zor ya. Azerbaycan'ın bir numarası diyor bu arada tarzı. Babek Miktariyev hakikaten şaheser bir ses. Yani ne denebilir ki buna? O kadar güzel ki. Teknik başka, okuma yeteneği başka. Bunlar başka seviye şarkıcılar. Çok güzel bir tenor renk. Bakalım hemen ardından şimdi gelecek olan Nisa suresi tilaveti. Acayip okuyucu kim acaba? 7-19 bana ortasından bir bölümden gönderilmiş. Ben yayını bu şekilde bitireceğim biraz sonra. Okuyucu kimdi ya? Hiç okuyucunun ismi yazmamış Özgün. Acaba başta var mıdır yazıda? Bir bakayım. Muhammed Saka. Haydi buyurun dinleyelim. Ve yayın sonu yapalım. Farklı bir renk bu arada. Bismillahirrahmanirrahim. Epey tiz bir renkten giriyor aslında. Hiç belli olmuyor ama tenor renk olduğu belli. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Bir nefes kontrolü sorunu var girişte ama. Sesler tam tutmamış. Ya çok sıcaktan orada rahatsız olmuş. Çünkü epey terlemiş de okurken. Yani o spotların altında okumak bazen vücut düşünsenize yani. Şöyle düşünün. Sıcak yediğiniz zaman vücutta çok sıcak yerseniz ses kasları da sizinle beraber pelte olmaya başlıyor. Kontrolü zayıflamış olabilir. Hasta olabilir. Yani alt sesleri kontrolünde bir istemediği bir durum var bence.
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله. Bir de pes sesleri sevmiyor olabilir. Daha çok üst tonlarda çok kendini geliştirdiği için alt seslerde o rahatlığı hissetmiyor da olabilir. Çünkü hep tizleşmek istiyor. Okurken de onu belli ediyor bazı çıkışlarında. Sürekli yukarı doğru gitmek istiyor. Bir an önce şurayı atlatalım gibi. Tabii sesle alakalı bir şey söylediğim şey. Tabii ki sonuçta Kur'an-ı Kerim okuyucusu kendisi. Böyle bir duygusu ve düşüncesi olamaz. Sesle alakalı, ses tutmayla alakalı bahsettiğim mevzuat. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. Oldukça tiz bir renk ya. Bir şeye bakarsanız. قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Ya bu çok muhtemelen hasta ya. Çok muhtemelen. Ya çünkü bu kadar kontrol, yani sesi bu kadar yetenekli birinin böyle alt seslerde bu kadar şeyi hastalıkla çok alakalı olabilir. Nefesini hiç kontrol edemiyor çünkü. Nefes istediği gibi hiç çıkmıyor. Sesi de istediği gibi kontrol edemediği için buralarda epey zorlandı. Bayağı zorlandı okurken. Çok muhtemelen hasta bir kayıt bu. Devamlı terliyor. Sürekli spot. Ya o spotların altında bir şey yapmak çok zordur ha. Kolay gibi gözükebilir ama çok zor bir şey. Ya ben sen türkülerini söyleyi çekerken, yani orada otururken o spotlar öylesine yorucu ki, sert spot çünkü vuruyor yüzünüze. Çünkü kamerada iyi gözükmeniz için iyi ışık almanız lazım. O spotların altında inanın bir noktadan sonra içeride eğer klima açılmazsa farz edin. Düşükse bazen de klimayı şöyle yapıyorlardı Özgün. Klimalar çok açıldığı zaman da ses yapıyor. Kayda gidiyor. Bu sefer de klimayı kısıyorlar ama içeri sıcak, düşün. Yani sen o sıcağın altında böyle okuyamazsın zaten. Çok zorlatır. O da var. Yani ikili bir şey var. Çok yorulmuş o nedenle. Hocam yarışma günü Muhammed hocamız ilginç bir rahatsızlık geçirdi. Acaba katılmasak mı diye düşüncesi vardı ama katıldı. Ondan dolayı hafif bir kısıklık ve entonasyonda kaymalar. Aynen öyle. Tam düşündüğüm şey. حسنة فمن الله. Çok yumuşak bir ses rengi var. Tizleri çok kolay alabiliyor aslında. Pırıl pırıl. Ama ses tutmakla ilgili çok mücadelesi var. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Karaciğer geçmiyor. Epey dinlenmek zorunda kalıyor gördüğünüz gibi. من يطع الرسول فقد أطاع الله
Çok doğal bir tizi var gerçekten. Çok doğal, geniş bir rengi var. Kontrol edemese de onları gösterebiliyor. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Aman yarabbi ya. İnanılmaz derecede yorgun ve hasta bir okuyuş bu. Yani ona rağmen sesi kontrol etmek için inanılmaz bir mücadele ediyor. İnanılmaz mücadele. Yani yüzünden akan terleri görebiliyorsunuz değil mi? O hem hastalığın hem spotun birleşmesi ve o halde söylüyor bu şekilde. Hakikaten ya insanüstü mücadele var burada. Çok yorulmuş gerçekten ya. Keşke bir havlu falan olsaymış, hafif böyle bir şey. ويقولون طاعة Resmen o ses tutmak için nasıl konsantre olduğunu düşün ya. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. Yani ona rağmen hani yeteneğinin %25'ini falan gösterebilmiş. Böyle hafif bir yüzünü silecek bir açığı bulsa bir havlu şöyle rahatlayacak. Yok ama orada. والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله. İyi bayılmamış hoca. Vallahi billahi yani. Çok zor. Bu tonlar. وكفى بالله وكيلا. Ya hiç bahsetmedim bugüne kadar ama yani mesela bu zor anda şarkı söylemeye çalışıp bir de bu kadar tiz seslerle yoğurursa vücudunuz düşer, tansiyonunuz düşer yani. Gerçekten yani düşer abi. Çok ilginç bir durum ama öyle. Kolay bir iş değil yani. Bence çok riskli de bir iş yapılmış. Hakikaten düşündüğü doğruymuş hocam. Yani bugün çıksam mı çıkmasam mı? Riskli bir şey aslında yani. أفلا يتدبرون القرآن Yani hep son sesler. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Harika bir sabah geçti. صدق الله العظيم. Evet, çok zor bir okumaymış hakikaten. Hiç bu kadar yorucu, yıpratıcı bir okumayı yapabilmek de büyük başarı. Çok sevgi selamlar hakikaten. Umarım her şey iyidir. Şu an sağlığınız yerinizdedir. Çok sevgi selam. Türkiye birincisi oldu o yarışmada hocam. Kendi şu anda Trabzon Vakfıkehir Yeni Cami Müezzin Kayma. Çok selam sevgiler o zaman. Yayın sonu final. Çok güzel yayındı. Çok keyif aldım. Hepinize teşekkür ediyorum. Yusuf Alparslan lütfen gelecek hafta. Yayın biraz sonra. Deniz Sun, ben kaçar, yayınlar, iyi seyirler. Bitirdik zaten Deniz. Biz de kaçıyoruz. Kapatıyoruz kapıları. Gizemciğim, Özgüncüm çok teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğiniz bir şeyler? Yayını bitirelim. Yani salı günü görüşürüz. Haydi 21'de. bakalım. Salı günü arkadaşlar Eurovision özelde Görüşmek üzere. bekliyoruz. Güzel yayında. Çok teşekkür ederiz. Haydi görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi pazarlar. Bay bay.